borçlu, mutsuz toplumlara ihtiyaçları var yönetmeleri için. Daha çok hava atmak için, daha çok marka kullanmak için paranın esiri olan ve bundan dolayı da hamster gibi, fare gibi için içinde koşturan bir toplum olmaya başladık. Evlenirken kendi çocuklarımızın hayatını mahvetmek üzere isteklerde bulunuyoruz. Ya bunu kim ödeyecek? Senin çocuğun ödeyecek. İnsan etrafındaki 5 kişinin ortalaması arkadaşlar. Bütün eğitim sistemi sizi daha çok maaşlı sisteme entegre etmek üzere kurulmuştur. Ya bugün düğünlere yatırılan paralar altına konsun, yemin ederim size evsiz adam kalmaz Türkiye'de yani. Her şeyin bir oyun olduğunu bir kez bilin. İlk önce geldiğiniz için çok teşekkürler. Epey güzel bir kalabalık olmuş. 1978 İstanbul doğumluyum. Dedemin babası, dedemin babasının babası da İstanbul doğumlu. Dolayısıyla çok eski bir İstanbullu aileyiz biz. Anne tarafım Urfa ve Erzurumlu ama baba tarafım bu taraflı. Şimdi bunun şöyle bir artısı olmuş, şöyle de bir eksisi olmuş. Tabii biz İstanbul'da olduğumuz için bir sürü mallar varmış zamanında. İşte bir benzin istasyonları varmış. Para etmiyormuş çünkü ucuzmuş yani o zamanlar alınıyormuş. Apartmanlar, köşk varmış ilk bir tane. Onu sonra yıktılar, apartmana çevirdiler. İşte 34 tane daire vardı falan filan. Dolayısıyla varlık içinde bir baba doğuyor. Benim babam. Dedem yapıyor hepsini, çok akıllı bir adam falan. Fakat tabii hikayenin en önemli kısmı o. Hep onu anlatıyorum. Rich mindset ve poor mindset diye bir kavram var arkadaşlar. Zengin kafa yapısı ve fakir kafa yapısı. Şimdi bu kafa yapısı o kadar önemli ki eğer sizde fakir kafa yapısı varsa zengin de olsanız zamanla fakirleşiyorsunuz. Eğer rich mindset varsa ki buraya gelenlerin çoğu rich mindset'tir. Yani buraya kadar geliyorsanız bu yolda bu cumartesi günü gidip de yani poor mindset bugün o parayla cebindeki parayla şu an cumartesi bir yerde alemdedir. Ya da işte bir yerde bir şeyler içiyordur. Gitti buraya gelmez. Rich mindset ise ta Ümraniye'den, ta belki Tekirdağ'dan otobüse atlamış buraya gelmiştir. Ne duyarım diye. İşte bu zengin kafa yapısıdır. Benim babamda bu yoktu. Ama dedemde vardı. Dedem zaten o sayede bir şeyler yapmış. Babamda yoktu. Bu arada tabii böyle bir gerçek var. Her alimden bir zalim çıkar, her zalimden bir alim çıkar. Genelde de birinci jenerasyon böyle olursa ikinci jenerasyon böyle olmayabiliyor. Hele 3 kesin olmuyor. İstatistik olarak dünyada %98 dördüncü jenerasyon batıyor. Yani bugün eğer dedeniz zenginse, sizde de bir şey varsa yandınız. Büyük ihtimalle %98 batacaksınız. Çok iyi tedbirli olmanız lazım. Bunun nedeni nedir? Çünkü konfor alanında doğan çocuklar işte bir sürü handikapla doğuyor aslında. Hani biz hep zenginler çok güzel yaşıyor, mutlu falan diyoruz ama tabii için teknik detayları öyle olmuyor. Tabii o yaşamayan için böyle gözüküyor ama nedir? Bir kez daha konforlu olduğunuz için zorluklara alışkın olmuyorsunuz. Giderleriniz yüksek oluyor, standartlarınız yüksek oluyor. Yani şimdi arabasız bir yere gitmek istemiyorsunuz. Otobüs, metrobüs nedir bilmiyorsunuz. Giderleriniz dediğim gibi yemek yerken daha pahalı şeyler yemeyi seviyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? Giderleriniz yüksek oluyor ve paranız zamanla azalıyor. Bir de her işe girmek istemiyorsunuz, her şeyi yapmak istemiyorsunuz. Dolayısıyla benim babam öyle bir hayatta doğuyor ve sonuç itibariyle zamanla bir sürü varlık da olsa hepsini harcıyor, satıyor. Çalışmıyor çünkü çalışmak istemiyor. Şimdi niye çalışasınız ki? Babanızın bir sürü dairesi varsa dedenizin. O bana öyle emir veremez, bu bana bunu söyleyemez diyor. Çalışmıyor. Dolayısıyla doğuştan zengin gibi gözüken bir şanslı yani piyanoyla hayata. Yani babaannem piyano almış öğrensin diye. Böyle bir hayattan hiçbir şey olmayan bir hayata kadar inmişiz biz. Sonra ben babamın o varlıklarının gidiş anını gördüm sonlara doğru görünce. Hayatta şunu fark ettim. Gerçekten böyle bir zenginler var. Bir de fakir ya da yoksullar var ve bunların da davranış kalıpları çok farklı. Sonra bunu araştırmaya başlayınca Amerika'da bunun zaten anlatıldığını gördüm. Yani rich mindset, poor mindset diye zengin kafa yapısı, yoksul kafa yapısının diye bir şey olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu kafaya odaklanmaya başladım. Bu adamlar ne yapıyorlar da böyle oluyorlar? Bu adamlar ne yapmıyor da böyle batıyorlar? Sonra Bakırköylüyüz biz. Bir tane mesela abimiz vardı. Bir kez piyangodan, bir kez de altılı ganyandan acayip para çıktı. Bütün para bitti sonra yine fakirlik. O da bir örnek mesela. Çünkü niye? Eğer sizde o poor mindset kafa yapısı varsa o para istediği kadar çok gelsin o parayı bitiriyorsunuz. Bunun en güzel örneği sanatçılardan Zeki Alasya, Metin Akpınar'dır. Hani çok itiraz eden oluyor çünkü. Ya o şanslıydı, o şanssızdı, biz öyle değildi. Ya tamam hepsinin aklınızda ama Zeki Alasya, Metin Akpınar'a bakın kardeşim. Aynı dönemde aynı işi yapmışlar. Aynı her şey aynı ya. Biri borsadan Metin Bey çok güzel paralar kazanmış. Hala çok varlıklı. Zeki Alasya ise Allah rahmet eylesin son dönemlerinde sıkıntıyla biraz böyle ekonomik olarak vefat etmiş bir sanatçımızdır. Çünkü Zeki Bey'in hayat felsefesi güzel yaşamak. Buna da saygı duymak lazım. Bu da çok güzel bir şey bence bir dozunda. 6-7 tane arabası varmış garajında mesela o zamanlar. Hatta Metin'in arabayı o almış. Hikayesi var. Bir gün in aşağı sana araba aldım demiş. Şimdi benim babam da böyleydi. Allah rahmet eylesin. Yani
Yedirir içirirdi. En son parasızlık dönemimizde bile Bodrum'da bir bakardım. Bütün arkadaşlarını toplamış yediriyor içiriyor. Benim arkadaşlarımı topluyor yediriyor içiriyor. Çok bonkör bir adamdı. Çok iyi adamdı. Ama hayat öyle bir şey ki maalesef. Dayım da böyleydi aynı şekilde. Dayımda da aynı şey oldu. O da sıfırdan tekstilde çok başarılı oldu. İnanılmaz bir başarı sağladı. O kendi yaptı. Self-made dedikleri yani sıfırdan kendi yapan bir insandı. Ama o da aynı şekilde böyle çok bonkördü. İkisi de vefat ettiğinde çok yokluk içinde vefat ettiler. Dayım daha da zorluktaydı. Bodrum katta bir rutubetli bir evde öldü. Servet içinden bu noktalara geldi. Hepsinin en büyük özelliği insanlar ne iyi adamdı ne bonkör adamdı dediler. Çok güzel bir şey, Allah razı olsun insanlar için ama vefat ettiklerine hiçbir cenazede yoktu. Çok ilginç değil mi? Yani para varken herkes var. Para yokken kimse kalmıyor. Bazıları borç isteyeceğim diye gelmiyor, isteyecek diye gelmiyor. Bazıları başka bir şey diye. Dolayısıyla bonkörlük güzeldir ama işte dozunda onu yapmamız lazım. O cimi dediklerinde ne oluyor biliyor musunuz? O cimi dedikleri de hep servet sahibi oldu. Herkes onların peşinde şu anda. Ama cimi diyordunuz bu adama. Dolayısıyla bunun böyle olduğunu hayatım boyunca o kadar çok tecrübe ettim, gördüm ki sonra işte bunların hem kitap olarak hem hayat felsefesi olarak insanlara anlatmak istedim. Son dönemde mesela çok iğrenç biri çıktı piyasada, duydunuz herhalde. Epstein diye felaket pislik bir insan. Çok kötü şeyler yapmış işte falan filan. O mesela bir söz söyledi, bir sürü konu içinden ben o kısmı aldım. Çünkü benim konum o. Diyor ki adam, bakın çok önemli. Kendisi de Yahudi. Yahudiler diyor yıllardan beri cimri ve pinti oldukları için diyor parayı çok iyi yönettiler. Çok biriktirdiler. Müslümanlar ise diyor gösteriş ve lüks yaşadıkları için de diyor. Çok para harcadılar diyor ve para yetişmedi diyor. Para yetişmeyince de bizde o kadar çok servet birikti ki diyor. Biz onlara borç vermeye başladık diyor. Biz onlara borç verdik, bizim paramız daha çoğaldı diyor. Onlar harcadı, daha çok borçlandılar diyor. Yani herkes yüzse eşit başladığında bir taraf sürekli üzerine koyarsa o kadar çok para birikiyor ki öbür de harcadığında ondan borç alıyor. Bir kez çıkamıyorsunuz o sistemin içinden. Dolayısıyla dünyada böyle bir şey var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani aslında adamların hani dünyayı böyle yönetenler varsa ki var gibi gözüküyor birileri. Bunların en büyük özelliği parayı tutmaları. Artık dünyada savaşlar parayla oluyor, ekonomiyle oluyor. Bugün parası olan sözünü geçirebiliyor maalesef. Üzülerek söylüyorum. Bunun da yolu yine demek istediğim gibi o paranın o büyümesine izin vermeniz lazım. Biz işte yıllardan beri bunu çok hatalı olarak yaptık. Hala da yapıyoruz. Hatta yine bugün Twitter'da ve Instagram'da paylaştım. Bir tane adam kendi anlatıyor. İşte biz diyor yıllardan beri diyor sıfır araba sıfır şey almayız. Onun yerine para yatırırız. O para o kadar büyür ki diyor borç veririz diyor. Ama insanlar alıyor diyor. Yani alsınlar diyor. Bu oyun diyor. Kapitalizmin bir oyunu diyor. Yani sıfır olan bir şey almak diyor. Dolayısıyla bizim coğrafyamızın sorunu bu. Biraz Orta Doğu'da olan bir sorun. O yüzden Norveç zengin. O yüzden İsveç zengin. Yani gittiğinizde Yunanistan'a giderseniz görüyorsunuz yani 1990'larda kalmış gibi. Gerçekten 1990'larda gittiğinizde böyle şaşırıyorum yani. Ne gökdelen, ne rezidans, ne lüks araba hiçbir şey yok. Acırsınız yani insanların haline. Ama bakıyorsun bizim gibi yaşamıyorlar. Siesta yapıyor, 2 saat çalışmak istemiyor, keyfine bakıyor, denizine giriyor, bilmem ne yapıyor. Mutlu. Yüzü gülüyor. Biz daha çok mülk almak için, daha çok para sahibi olmak için, daha çok gösteriş yapmak için, daha çok hava atmak için, daha çok marka kullanmak için paranın esiri olan ve bundan dolayı da hamster gibi, fare gibi için içinde koşturan bir toplum olmaya başladık. Bundan biraz kurtulmamız lazım. Şöyle eleştiriler var tabii, sürekli şey diyenler oluyor. İşte Mert abi sende herhalde psikolojik bir problem var. Bugün yazmış biri. Sürekli bunları anlatıyorsun, tasarruf anlatıyorsun, başka bir şey düşünmüyorsun. Arkadaşlar ben hep böyle değilim. Sizlerle böyleyim ben. Ben Avrupa'ya gittiğimde tam tersiyim biliyor musun? Adama diyorum ki abi bu kadar param var. Yemin ederim geçen daha bir hafta oradaydım. Salzburg'da abi bu kadar param var. 4 milyon euroya yer alacağım deyip duruyor. Yatırım yapacağım. Şu arabayı değiştir abi diyorum. Bir hayatını yaşa diyorum. Şimdi onlara da onu demek lazım. Ya da başka bir abimiz var. 80 dairesi var. Hala aynı ayakkabıyla. Abi ayakkabıyı değiştir artık. Yani zengin olanların da rich mindsetlere de biraz böyle bunu demeye çalışıyorum ben. Ama benim çevremdeki insanlarda bu olmaz. Yani size ne diyeyim şimdi yani abi? Hani asgari ücretle çalışan birine git telefonunu mu değiştireyim diyeyim. Ya da normal Türk halkının çoğuna gidin lüks araba mı alın diyeyim. Zaten halk bunu yapıyor. Biz de tam tersine. Biz yani bugün Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel gelse ona diyeceğim valla. Ya ablacığım bir üstüne başına bak artık yeni bir şeyler al diyeceğim. Hep aynı şey. Ama bizim topluma demeye gerek yok. Bizde zaten bu yapılıyor. Dolayısıyla hani ben bu topluma bunu anlatmak istiyorum. Oradakileri de harcayın demek istiyorum. Yani dolayısıyla bunu hani iyi anlamak lazım. Sistem böyle oyunlardan ibaret. Biz genelde ama bunları konuşmuyoruz. Ne konuşuyoruz? İşte dolar ne olacak, altın ne olacak? Herkes yine onu soracak zaten büyük ihtimalle. Çünkü biz kısa vadeli bakıyoruz. Yok faiz düşürsek mi, faizi arttırsak mı? Bunlar hep sonuç. Bunlar şey yani nasıl anlatayım size? Hastalık oluşturuyor. Oluştuktan sonra biz bunu pansumanla mı giderelim, tenterdiyotla mı giderelim? Ama hastalığın nedenini bilmemiz lazım. Hasta nedeni bu arkadaşlar. Bu ilk ne zaman başlıyor? Enflasyon bizde
sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde yok. Osmanlı'da da vardı. Osmanlı'da ilk altınların içindeki şeyi düşürmeye başlıyorlar. Alaşımın içine biraz bakır falan koyup o da bir enflasyon. İlk orada başlıyor. İlk dış borç ne zaman oluyor? 1853'e kadar Osmanlı'nın dış borcu yok. 1854'te ilk dış borç alınıyor. Kimden alınıyor arkadaşlar? Yahudi bankerlerden alınıyor. Galata Yahudi bankerlerinden. O paralar ne yapılıyor? 4 tane büyük saray yapılıyor. Hangi saraylar? Çırağan, Yıldız, Beylerbeyi, bir tane daha vardı. Dolayısıyla o gün bugündür Türkiye'de de aynıyız. Biz harcıyoruz. Bu sadece şey değil. Bu arada hani bu siyasetçilere veya şeycilere kızmayın. Herkes kızıyor şimdi. Diyor ki mesela işte bana özellikle siyasete hiç girmiyorum. Çünkü gerçekten anlamıyorum. Çünkü anlaşılacak gibi bir yer değil siyaset. Çünkü bugün iyi dedikleri yarın kötü olur, rezil olurum yani. Tamam. Ama bizim ekonomide belli. İyi kötü belli arkadaşlar. Harcarsan batarsın. Biriktirirsen zengin olursun. Ama siyasete girersen bugün iyi dersin, yarın kötü olur, rezil olursun. O yüzden hiç girmiyorum, anlamıyorum da. Şimdi diyorlar ki işte sen hiç siyasetçilere laf etmiyorsun, bilmem laf etmiyorsun. Arkadaşlar konu siyasetçiler değil, konu biziz. Biz böyle seviyoruz. Bakın gerçekten biz böyle seviyoruz. Biz, kendi işimde de görüyorum bunu. Siyaseti bırakın, kendi işimde de yani buraya geldiğinde böyle saati markalı, kendi havalı, konuştuğu anlaşılmayan, İngilizce'de kelimeler kullanan, kibirli, aşağılayan adam gördüğümü bayılıyoruz. Takipçi arttırıyoruz. Helal olsun, ne güzel diyoruz. Değişik bir toplumuz. Bizden olan bir şey deyince de ya bu aynı benim gibi konuşuyor ya diyor. Bundan bir şey olmaz diyor. Bunun üstü başı iyi değil diyor. Bu markasız dolaşıyor diyor. Bunda hiçbir şey yok yani. Bu kendine zarar, kendini zengin edememiş ya benim edecek diyor. Çok ilginç. Ama aslında tam tersi bakmanız lazım. Bu adam o kadar aşmış ki bunları önemsemiyor. Paraya ihtiyacı yok. Esas özgür bu. Helal olsun dememiz lazımken biz her yeri marka olup her şey havalı olup da lütfen abone olun, para verin, yalvarıyorum falan diyenlere hayran oluyoruz. Değişik bir toplumuz. Dolayısıyla siyasette de dolayısıyla bunu yapmayan adama oy vermiyoruz. Vermeyiz de yani. Dolayısıyla o yüzden kızmayın. Hani ya işte siyasete ben diyorum ilk önce sizin düzelmeniz lazım diyorum. Suç bizde. Bugün yine diyorum bakın Mert Başaran çıksın aday olsun. Hiçbir lider de olmasın diyelim. Yanına da bir tane Mert Başaran'ın böyle havalı versiyonu, saatlerle, arabalarla falan filan versiyonu çıksın. Aynı Mert yani. Ve bana %1 verirler, %99 ona verirler. Abi helal olsun adama bak ya işte. Nasıl zengin olmuş, nasıl yapmış ya, nasıl havalı. Ve onun adamın her şeyi borç olsun yine de ona verirler. Daha şimdi aranızda gençler var. Bekar var mı arkadaşlar? Bekarlar. Hiçbir çekinmeyin kaldım. Evlendirmeyeceğim. Yok korkmayın ya. Ha. Tamam. Bekarlar özellikle şimdi biz bekar arkadaşlarımız da oluyor böyle. Şey diyorlar abi diyorlar hani o kadar enteresan ki rentekardan falan araba kiralayıp kulübe gidip böyle alemcilik, manitacılık yapan arkadaşlarımız var. Niye yapıyorlar diyorum. Abi diyor işte orada da itibar var diyor. Adamın arabası var diyor. Herkes daha ilgi gösteriyor diyor. Biz diyor otobüsle gittiğimizde olmuyor diyor tamam mı? Veya işte bilmem ne telefonu koyuyor, saati koyuyor, yanına sigarasını koyuyor. Böyle bir şey yapıyor yani masaya böyle bir hani bende varı göstermek istiyoruz biz. Bugün mesela Danimarka'dan bir şey paylaştım. Ya aslında bakın hani bazen şunu anlamamız lazım. Benim hayatım hiçbir şey benim uydurduğum şeyler değil. Bu arada ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben çok iyi bir kopyacıyım. Ben dünyadaki zengin olmuş ülkelerin davranışlarına bakıyorum. Zengin olmuş insanların davranışlarına bakıyorum. Danimarka'da da mesela bir şey geldi. Bayıldım mesela. Adam o da aynı şeyi anlatıyor. Bizde diyor lüks falan kullanırsa diyor insanlar ya şüphelenir, bunda bir şey var der diyor. Ya korkar diyor ya da küçümser diyor. O yüzden ama diyor tam tersi olduğunda çok saygı duyarlar diyor. Diyor mesela çok büyük bir şirketleri var Danimarka'nın, Novo Nordisk. Onun diyor CEO'sunu diyor normal bir arabayla gördüğünde saygı duyarsın diyor. Bu da bizden dersin, helal olsun dersin. Hadi bakalım biz de yapın. Hadi bakalım bir avukat, hadi bakalım bir müteahhit, hadi bakalım bir tane ekonomist. Gitsin şöyle bir yere Ford arabayla, normal bir arabayla. Hadi biriniz kız istemeye gidin erkekler böyle bir Peugeot 205'le. Yemin ederim kız istemeye kız vermezler. Avrupa'da ise gidiyorsun işte adamlar eski püskü arabayla hiç mutlu. Dolayısıyla bizim kültürel olarak böyle bir sorunumuz var. Ya evlenirken mesela. Ya inanamıyorum. Evlenirken kendi çocuklarımızın hayatını mahvetmek üzere isteklerde bulunuyoruz. Ya bunu kim ödeyecek? Senin çocuğun ödeyecek. Ama ben kızımı veriyorum. Ama ben oğlumu veriyorum. İsterim de isterim. O düğünü orada bir düğün isterim. Sonra burada bir düğün isterim. Şöyle bir altın isterim bir de böyle isterim. Bir bohça isterim. Bohçanın içinde şunu isterim. Bunların çoğu da kullanılmayacak ha. Ama olsun. Desinler. O düğünlere o kadar para veriliyor. O düğünleri de zaten kimse beğenmeyecek. Ha, tavuk var ama et koymamışlar. Et koymuşlar tavuk kötü ya. Bunların da çok cimriydi. Yine diyecekler arkadaşlar ne gerek var. Ve bunu yapıyorlar. Bunu yapanların çoğu da böyle gerçekten çocuklarını borca sokuyor. Bir tanesinin vardı böyle durumu bana geldiler. Annesini de tanıyorum. Dedim ya ablacığım dedim sen bunu istiyorsun. Hak ediyorum ya benim kızım ya da oğlum. Neyse o şeye girmeyelim. O işte sakat. Hani kız o erkek dersek. Bir tanesi işte hangi tarafsa. Bir tane o. Hak etmiyor mu? Ben onu kaç yıl bilmem ne besledim. Tamam haklısın ablacığım da. Durumları bu. Gelirleri bu. Bunu aldıklarında bu kadar borca giriyorlar farkında mısın? Bu borcun da faiziyle ödemesi
Bir hesap yaptım. 5 yıl bunu ancak kapatacaklar ya. 5 yıl. 5 yıl içinde bu çocuklar bu borçtan dolayı strese girecekler. Strese girdikleri içinde ne olacak? Kavga gürültü. Belki de boşanmak zorunda kalacaklar. Ya bunu aldırma. Onun yerine koy altına veya bilmem nereye. 5 yıl sonra o paraya çocuk ev sahibi olacak ya. Ya bugün düğünlere yatırılan paralar altına konsun. Yemin ederim size evsiz adam kalmaz Türkiye'de yani. Dolayısıyla işte biz bunları aşmamız lazım. Yani aslında Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Yani zenginlerin rich mindset dediğin şeyin kafa yapısı belli. Poor mindset'li kafası belli. Mesela işte Ekşi Sözlük olsun, Twitter olsun falan filan. Orada genelde böyle şey üzerine kurulmuş sistem. Yani dalga geçme veya hakaret üzerine kurulmuş. Ya dalga geçenler, hakaret edenler falan oluyor. Ya mesela dün biri yazmış, paylaştı falan. Adam yani çok ciddi bir sanayici, çok ciddi başarılı bir adam. Öyle güzel şeyler yazmış ki. Adam oturuyor, beni dinliyor ve örnek oluyorum diyor. Ben örnek olarak dinliyorum, çocuklarıma anlatıyorum falan filan. Bunu diyen adam böyle hani benim bildiğim 50 milyon dolar, 100 milyon dolar parası olan adam. İşte rich mindset çünkü. Poor mindset ise dalga geçiyor. Boş konuşuyorsun diyor. Yani hatta şöyle bir örnek var. Çok ilginç. Bir tane arkadaşım var. Şey dedi, ya dedi seni annemle abimle seyrediyoruz dedi. Ondan sonra dedim ne diyorlar dedim. Annem diyor ki ne akıllı adam, ne güzel konuşuyor diyor. Hep dedikleri doğru. Abim de ne gerizekalı, ne boş adam diyor dedi. Peki soracağım dedim. Soru dedim. Hangisinde para var dedim. Annem dedi sıfırdan her şeyi yapan dedi. Abim dedi yer dedi hiçbir şey yok dedi. Hiç şaşmaz arkadaşlar. Bugün ben için demiyorum. Bu dediklerime saçma diyenlerin hepsi ya bugün parasız ya gelecekte parası olacaktır. Bu dediklerim doğru diyenler de bugün paralı ya da yarın da paralı olacaktır. Bunu yine sanayi odalarında görüyorum. Böyle çağırıyorlar sanayi odalarına. Yine diyorum Twitter'da adam yazıyor ne boş adamsın diyor ama takip ediyor bu arada. Bütün her dediğimi takip ediyor böyle. Bekliyor bir hatayı. Yine yakaladım. Ne boş adamsın sen diyor ya diyor. Abi bu kadar niye takip ediyorsun o zaman? Allah razı olsun. Bir tanesi şey yazdım YouTube'da çok hoşuma gitti. Böyle epey bir saldırmış falan. Abi dedim Allah razı olsun sizden dedim ya. Sizin gibi beni sevmeyenler bu kadar çok takip ettiği için zaten YouTube'dan bile para kazanıyoruz biz yani. Adam bütün gün oturuyor ki ne lafı edeyim şuna diye. Biz oradan para kazanıyoruz arkadaş. Ya bana para kazandırıyorsun dedim ya. Etme o zaman yani. Neyse. Bir seminerde şey oldu. İşte oturuyoruz falan filan böyle. Orada en önde sırada biri oturuyor. Gerçekten milyar liraya yakın parası varmış. Daha bile fazladır işte Bursa'da. Adam devamlı not alıyor anlattıklarımdan. Devamlı not alıyor. Eski de böyle eski tarz işte. Hakiki rich mindset. Ondan sonra çıkışta da geldi. Evladım dedi hani ne yapalım, nerede ne yapalım falan. Sonra yanıma geldi orayı organizasyon düzenleyen. Diyor bu var ya diyor. Bu diyor her şeyi bilen bilmem kaç milyarlık adam diyor. Ama ona rağmen diyor geliyor. Senden bir kelime daha belki öğrenirim de doğru çıkar da bir şey kazanırım diye düşünüyor işte. Kafa başka çalışıyor. Orada başkaları da vardı mesela. Poor mindsetler. Onlar da böyle birbirine dürtüyorlar böyle gülüyorlar anlattıklarımdan falan filan. Öf öf falan filan. Dolayısıyla hep böyle arkadaşlar. Bu değişmeyecek. Yani zaten herkes bunu öğrense ve uygulasa dünyada fakir kalmaz. Peki niye insanlar bu kadar ayrı? Kimi böyle çok hayran veya saygı duyarken böyle öbürü böyle düşünüyor. Bunun nedeni de şu. Benim de burada olma nedenim o. İnsan etrafındaki 5 kişinin ortalaması arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Şimdi etrafınızda 5 kişi de sürekli para harcayan tiplerse ve hayatınızda damlaya damlaya göl oluru hiç yaşamadıysanız, babanızda yaşamamışsınız, annenizde yaşamamışsınız, görmemişsiniz. Biri size bu şey dedi mi gerçekten dalga geçersiniz. Ama etrafınızdaki 5 kişi bunu yapanlarsa o zaman da diyorsun ki bir dakika bunlar yapmış ben de yapabilirim. İlk kural şu arkadaş. Etrafınızda gerçekten böyle insanlar bulundurun. Benim hayattaki en büyük şansım, buraya gelme nedenim, bu programlarda olma nedenim benim ailem. Şanssızlık olan şeyin aslında şansı yani. O kadar zenginliğin görmem, o zenginlikten fakirliğe düşüşü görmem, nasıl düştüğünü çok iyi gördüm. O zenginlerin hayatlarını gördüm, nasıl yaptıklarını gördüm. Bütün bunları görünce dedim ki bir dakika ya, gerçekten böyle bir şey varmış. Ama şimdi bunu nasıl şey anlatacaksın yaşamamış bir çocuğa? Hele şimdi internet falan var, onun veya bir şekilde şansınız var, görebiliyorsunuz işte. İsterseniz araştırabiliyorsunuz ama eskiden şimdi Ağrı'da, Van'da, Kars'ta, Karadeniz'de, Artvin'de bir köydeki bir gence şunu desen, abi şu paraları küçük küçük koy köşeye, altın veya hisse senedi al. Finansal özgür olursun, yarın bütün bu bölgeyi, dükkan açarsın, ne bileyim işte otel yaparsın falan. İnanmaz. Ya da bireysel emeklilik diye bir şey var, köşeye koyarsan 15 yıl sonra, 20 yıl sonra paran olur. İnanmaz çünkü yaşamamış çocukcağız. Ama amcanız, babanız bunu yaptığını görürseniz otomatik olarak siz diyorsunuz ki babam yaptı, ben de yaparım. Arkadaşım yapmış, ben de yaparım. Dolayısıyla insanlara bunun yapabilirini anlatmamız lazım. İstatistikleri göstererek. Şimdi inandırıcı gelmiyor ama bugün 60 yaşında biri, elimizdeki istatistikler olarak söylüyorum, 20 ile 60 yaş arasında 2 paket sigara içtiyse, sigara içenlere kaldırsın, hiç çekim kızmayın. Tamam, 2 kişi daha da vardır da şimdi ikisi sadece kaldırdı. Kesin en az 10 kişidir. Tamam mı? 20 ile 60 yaş arasında sigara yatırdığı parayı sadece altına yatırsaymış,
Şu an 850 bin dolar oluyormuş arkadaşlar. İstatistik arkadaşlar bu. Şey değil ya. Uydurma. Mert Başan uydurması değil. Gir internete bak. Telefona yatırılan para. iPhone'a yatırılan para. 20 yılda milyonlarca dolar. Milyonlarca dolar. Sadece iPhone ya. Onu Apple'a koysan hissesine. Şimdi dolayısıyla şimdi biz bunları bilmezsek ama hep hayatı suçlayacağız. Ama bunların örneği varsa karşınızda, ben bunları anlattığımda inanmasanız bile internete girip bakıp diyebilirsiniz. Bir genç şunu diyebilir, sen bir gençsin. Sen bir gençsin, şunu diyebilirsin ya. Ben hiçbir şey olmaz diye biliyordum. Çünkü babam öyle dedi, annem öyle dedi, ekonomi kanalları zaten öyle diyor. Bütün ekonomistler battık, batıyoruz, öleceğiz. Aman aman bittik falan diyoruz, depresyondayız. Ama bir dakika ya, bu adam böyle bir şey dedi. Bir giriyorsun internete bakıyorsun sahiden ya da işte ChatGPT'ye yazıyorsun. Hayat boyu şu kadar sigaraya verdiğim para ya da şuna kahveye ver. Oluyormuş ya. O zaman ben 50 yaşında bir tane evim, bir tane villam olabiliyor ya da çocuğumu en iyi yerde okutabiliyorum ya da işte erkenden emekli olabiliyorum. Yani $1.000.000 o kadar da zor değilmiş, yapabiliyormuşum. Hem de dahi olmadan yapabiliyorum bunu. Bana niye bunu kimse anlatmadı? Değil mi? Anlatmıyorlar. Anlatılmıyor. Bize ne anlatılıyor? Her şey kötü, hayat kötü, dünya kötü. Depresyona girin, daha çok antidepresan alın. Bakın dünya tarihinin, Türkiye tarihinin en çok markalar kullanılan, markalar giyilen en konforlu dönemindeyiz. Yine aynı şekilde dünya tarihinin en borç dönemindeyiz. Yine dünya tarihinin en çok antidepresan kullanılan dönemindeyiz. Ne kadar enteresan değil mi? Yani hanginizin babaannesi marka biliyordu? Hele benim yaşımdakiler, ben 48'liyim, 78'liyim dedim ya, 48 yaşındayım. Biz zamanımızda böyle yani bir tane Milka gelecek diye yurt dışından Almanya'dan misafir beklerdik. Ya Milka geliyor diye. O kadar mutlu olurduk yani. Şimdi ne Milka'sı ya, her şey elimizde. Çocuklar daha mutlu. Değil. Eskiden kız arkadaşımızı, bilmezsiniz siz tabii bunları. Kız arkadaşımızı aramak için ankesörlü telefona giderdik. Beklerdik o arasın diye. Çünkü anneler babalar da duymasın diye orada beklerdiniz falan filan böyle. Ya da o oradan falan. Nerede öyle bir şey? Şimdi adam telefondan geceliğin bile mesajlaşıyor. Daha mutluyuz. Çok daha mutsuzuz. Çok enteresan değil mi? Daha çok varlık sahibiyiz. Daha konforlu hayatlarımız var ama daha borçlu, daha mutsuzuz. Dolayısıyla işte bunu iyi uyanmamız lazım. Yani burada bir sistemin bize dayattığı bir oyun var ve burada daha akıllı olmamız lazım. Yani bugün Sevgililer Günü mesela, tamam mı? Ya Sevgililer Günü dediğiniz şey, Saint Valentin diye bir adam var. Aziz, Hristiyan, kilisede. Onun doğum gününü kutluyoruz biz bu ya. Tamam kutlayalım da biz Hristiyan değiliz. Niye kutluyoruz? Hadi kutladınız diyeyim. Niye hediye alacağım ben yani? Hediye alacağım, gidin bari Saint Valentin'i alayım yani. Adamın mezarına gidelim, koyalım. Niye ben sevgilimi alıyorum? Bak ne güzel uydurmuşlar bir şey ya. İnanılmaz ya. Hadi bakalım alma. Almadığında ya ayrılırsın ya da evliysen de o gece yatağa ayırmak zorunda kalacaksın. Salonda yatacaksın. Hadi alma bakayım. Öyle bir sistem kurmuş ki adam yani. En muhafazakarımız bile Saint Valentin için yapmamız lazım abi. Yoksa eve giremeyiz diyor yani. Ne yapacağız diyor. Hanım almaz diyor yani. Dolayısıyla yılbaşı öyle. Her şey öyle. Adama devam bir bahane uyduruyor. Yılbaşı, çağbaşı, aybaşı, yok işte çocuğun diş çıkarma günü, değil mi? Var öyle şeyler. Çocuğun diş çıkarma günü, çocuğun bilmem ne günü, saçının ilk telinin dökülme günü. Her güne uyduruyor bir şeyler. Her dakika hediye alacaksınız. Dolayısıyla her şeyin bir oyun olduğunu bir kez bilin. Bu rastlantı değil arkadaşlar. Ve yapanlar da yine bu adamlar. Yani hani dünya yöneten dediklerimiz belli bir akıl. Buna üst akıl diyenler var, şu diyenler var. Belli yani işte adamlar. Dolayısıyla tabii ki yaşamayacağız değil, yaşayacağız. Bu arada ben yaşamaya da karşı değilim. Yaşayın arkadaşlar. Ama kendiniz için yaşayın. Bir ayakkabı sana yakışıyorsa al. Bir çanta sana yakışıyorsa al. Ama sırf o üzerine bir tane logo var. O logodan dolayı ben kendimi iyi hissedeceğim diye alma. Bunun bir mantığı yok. Ya Almanya'da, Avrupa'da gidince görüyorsunuz. Nerede lüks araba var? Ya Arapça çalıyor ya Türkçe çalıyor. Ve sonuna kadar da müzik açıyor. Avrupalı adam çok kullanmıyor bunları. Gerçekten ama gerek yok diyor yani. Bu anlatıyor işte, Danimarkalı adam anlatıyor, öbürü anlatıyor, şu anlatıyor, bu anlatıyor. Dolayısıyla güç, artık güç ekonomide, güç parada. Güç lükste, markada değil. Güç senin bankadaki hesabında. Cüzdanınız ya da çantanız 50 bin dolar olacağına çantanız 1000 dolar olsun, o 49 bin dolar bankada olsun. Bizim buna geçmemiz lazım. Banka hesaplarında ya da neyse işte hani altında vesaire. Bunu yaparsanız işte oraya geliyorum, özgür oluyorsunuz. Finansal özgürlük kavramı budur. Bu arada ben söyleyince yine yanlış anlaşılıyor. Şunu diyorum ben. Yok, fakirlik çok kötüdür. İnsanı mahveder. Ama çok para da azdırır ve sapıttırır diyorum. Buna da kızanlar var. Yo. Ya bakın diyorum, çok parası olup da mutlu kimi görüyorsunuz? Ben parası çoğalıp da boşanmayan adam görmedim. Ha, bir Erol Evgin vardır. O kadar. Tarihte bir tek Erol Evgin'i biliyorum yani. 40 yıldır 50 yıldır aynı hanımla. Onun dışında hangi sanatçı evliliği devam ediyor ya? Hangi zengin zenginleştikçe devam ediyor?
Hatta görüyorsunuz işte bu Epstein'dan yurt dışındakileri görüyorsunuz. İntihar edenler de oluyor. Whitney Houston'dan George Michael'a kadar. Ya tanıdığınız bütün nerede ünlü var? Marilyn Monroe, Elvis Presley falan filan. Sonsuza kadar yetecek paraları bakın. Her gün 1 milyon dolar kazansalar bitmeyecek para var. Bunu yine söylüyor Gülseren Budayıcıoğlu. Hiçbir şey ben uydurmuyorum arkadaşlar. Diyor ki Türkiye'nin en büyük doktorlarından biri bu konuda. Psikolog veya psikiyatrist yanlış hatırlamıyorsam. Mutluluk orta sınıftadır arkadaşlar diyor. Çünkü diyor zengine zaten mutlu edecek bir şey bulamazsın. Nasıl mutlu olacak adam? Nasıl mutlu edeceksiniz ya? Hani adama şey desem Ferrari alayım sana. Babam aldı zaten Allah razı olsun. Hatta bir arkadaş anlattı. Dur biraz gülelim. Bir tane kızla çıkıyor. Bir yemeğe gidecek ama çok heyecanlı böyle. Her şeyi hazırlıyor ediyor falan. Boğaz'da çok pahalı bir restoran var. Yemiyor içmiyor oraya şey yapıyor. Kız mutlu olsun diye. Bir gidiyor. Kızı götürüyor oraya böyle. Kız bilmem ne abi diyor. Garsona selam veriyor. Şef bilmem ne diyor. Hepsine el sallıyor. Sonra adamlar geliyorlar işte hoş geldiniz bilmem ne alın falan filan. Çocuk diyor ki sevdim burayı. Çok severim ben burayı. Biz her hafta babamla zaten geliyoruz. En sevdiğim yer diyor yani. Ama çocuk diyor ki yani hiçbir şey ifade etmedi onun için. Her hafta gittiği yer diyor. Ben öyle bir hazırlanmışım, hayal kurmuşum. Bütün aylık paramı belki oraya yatıracağım diyor. Dolayısıyla her şeye ulaşmış insanın mutluluğu kolay değil. Dolayısıyla bize kapitalist sistem, bunu babamda da gördüm dediğim gibi. Yani çok varlıklı doğdu ne oldu? Hiç çalışmadı, alkolik oldu. O kadar parayla mutlu olsaydı babam çok mutlu olarak yaşayacaktı. Olmadı. Tabii bunu olmayan insana anlatamazsın tabii yani. Şurada bir gerçek hani çocuğuna süt alamayan birine şunu deyince adam tabii ki kızacak sana. Abi parayla mutluluk olmaz. Nasıl olmaz ya? Şu sütü alsam mutlu olacağım. Tabii ki olacaksın. Ben çikolata aldığı için arabada gözleri dolan adam hatırlıyorum. Benim de gözlerim doldu. Kızım ben istediğin çikolatayı aldım ya o gün diyor. Adamın gözleri doluyor benim de gözlerim doluyor. Dolayısıyla insan olmayan şeye ulaşınca mutlu olur. Bunu şöyle anlatayım mesela. Bunu geçen biri yazdı bana hemen paylaştım. Çok müthiş bir örnekti bu. Bana kızanlar oluyor yani çok parayla mutlu olunmaz falan deyince böyle sen bilmiyorsun falan filan. Çocuk şey yazdı. Abi diyor sana kızıyorlar ama diyor sana şöyle söyleyeyim diyor. Sen şu anda yürüyebildiğin için diyor sabahleyin çok mutlu kalkıyor musun? Yok abi dedim yani. Ama diyor kalkmalısın diyor. Niye kalkmıyorsun diyor. Abi dedim, hani ekonomik olarak işte, siyaset olarak işte değil mi? Bir sürü dertler olduğu için ülkede kafamız dolu. Onları düşünüyorum falan filan. Annemin şeyini düşünüyorum, babamın bir şeyini. O dedi ki abi dedi benim ayaklarım tutmuyor şu an yürüyemiyorum dedi. Ben dedi bir sürü borcum olacağına olsun dedi ama şu ayaklarım yürüyebilsin başka bir şey istemiyorum hayatta dedi. Dolayısıyla olmayan olunca insan mutlu oluyor. Biz ama ayaklarımız var diye mutlu değiliz abi. Şu an hanginiz gözünüz var diye. İstediğin kadar borcun olsun abi gözün var ya. Böbreği çalışmayan var arkadaşlar şu an. Her gün diyalize giriyor bir tane adam. Hangimiz şu anda böbreğim çalışıyor diye mutluyuz? Yok neyi takıyoruz? Yok kız arkadaşım bana mesaj atmadı. Yok evim metrekaresi küçülecekmiş. Yok arsamın ağacı kesmişler. Yok borsada param 5.000 lira kaybettim. Böbreğin çalışıyor diyalize gitmiyorsun be kardeşim. Şu an kanser sıçramış başka biri var. Beyinde kanseri var mesela şimdi. Aklımıza bile gelmiyor değil mi? Niye? Bak işte oraya geliyorum. İşte bak bu da bir oyun. Bize şükürden de uzaklaştırdılar. Şükretmek de dalga geçme konusu oldu. Şükür yazıyorum. Sen o bilmem ne fakirliği mi savunuyorsun? Yok şu partici misin? Ya ne alakası var ya? Sabah uyandığında bile şanslısın be kardeşim. Bak bu da bir oyun. Sistem diyor ki mesela şöyle bir şey söyleyeceğim. Dünyada 8 milyar insan var. 5.6 milyarı 1000 dolar altında para kazanıyor. 1000 dolar. Bugün 42 bin liradan fazla kazanan arkadaşlarımız vardır burada. El kaldırmayın şimdi ayıp olmasın. Ama çoğunuz kazanıyorsunuz. Siz dünyadaki 5.6 milyar insandan daha zenginsiniz. Yani sizden fakir inanılmaz insan var. Bunun 1,5 milyarı Afrika'da. 1,5'u Hindistan'da. 1,5'u Çin'de. 1,5'u şeyde. Avrupa'nın da 100-200 milyonu falan öyle. Bir kısmı böcek yiyor arkadaşlar. Böcek yiyerek yaşayan çocuklar var. İskelet halindeler. Su bulamadığı için ölen çocuklar var. Fakat bunların hiçbirini görmüyoruz. Göstermiyorlar. 1,5 milyar gösterilmiyor. Ama dünyada 40 tane zengin var. Her gün onu görüyorsun. Kim Kardashian'ı görüyorsun. Yok bilmem kimi görüyorsun. Özellikle bana, belki erkeklerin çoğuna geliyordur. Ya bir tane amca çıkıyor karşıma sürekli Monte Carlo'da. Bir tane acayip bir arabası var. Gencecik kızlar alıyor geziyor. Niye benim önüme geçiyorsun kardeşim? Dünyada bir tane var senden ya. 80 yaşında böyle bir de göster. Orada öyle bir şey gösteriyor ki sana yani. Çok zengin olmalısın. Böyle bir hayatın olmalı. Abi göstersene 1,5 milyar Afrika'daki susuz çocuğu. Yok. Filistin'deki çocuğu yok. Niye yapıyorlar bunu işte? Sürekli 2 tane amaç var. Bunların bir amacı var. Sürekli dünyadaki en zenginleri göreceksiniz ki öbür tarafı bilmeyeceksiniz. Öbür tarafı bilirseniz akıllı olursunuz, tasarruflu olursunuz, tutumlu olursunuz. Parayı yemek istemezsiniz. Yukarıdakini göreceksin. Ben de öyle olacağım diyeceksin. Sonra da diyeceksin ki ben öyle olamam. Bak daha da beterine gidiyorum. Olamayacağını göreceksin çünkü kim
Şu an milyar dolara ulaşabilir. Ulaşamayacağını göreceksin. O zaman parayı yiyeyim diyeceksin. Yani ben yalı alamıyorsam, ben o Ferrari'yi alamıyorsam parayı yiyeyim be abi. Çünkü bir şey olmayacak başka türlü. Kafana bunu empoze edecekler. Dolayısıyla o kadar hedefi yüksek tutuyorlar ki sizin bir şey olamayacağınızı inandırıyorlar ve parayı harcatıyorlar. Bu bir. Tüketim artıyor. İki, bu sayede mutsuz ediyorlar sizi. Antidepresan kullanımı artıyor. Dünya Sağlık Örgütü anlatıyor işte. Şu an 5 milyarsa 10 milyara çıkacak diyor. O da 15 milyar. Rakamı 3'e katlıyordu pardon. 3'e katlıyor diyor. Yani biz daha mutsuz, daha çok antidepresan kullanan toplumlar olsun istiyorlar. Ve daha çok tüketen. Bunun yanı nasıl? Benim bu konuştuklarım gibi şeyler konuşulmayacak. Olmaz abi, hiç şansın yok. Senin de hiç şansın yok. Evlensen de mutlu olacaksın, ev de alamayacaksın, arsa da alamayacaksın, hiçbir şey yapamayacaksın. Bitti. Dünya bitti ya, sen de biteceksin. Şimdi bu diyen adam ne yapar? İki şey yapar. Anında yaşamaya başlar. Abi öleceğiz, gideceğiz. Dünya bir gündür, o da bugündür. Ama sana şu gerçeği söyleseler, abi ya dinleme kimseyi. Bunları almana gerek yok. Köşeye koy parayı. Vallahi be 10-15 yıl sonra istediğin evi de alırsın, istediğin arsayı da alırsın. En kötü bir şeyin olur. Özgür olursun. Ya bazen 1 milyon bile çok önemli be kardeşim. Onunla da bir şey yaparsın. Değil mi dersin, biriktirmeye başlarsın. Kurumsal şirketlerde çalışan var mı? Global kurumsal şirketlerde aranızda. Tamam. Orada hedef verilirken smart hedefler verilir. Smart demek şu, yani ulaşılabilir hedef. Şimdi ben sana ulaşılabilir hedef verirsem sen ona ulaşırsın. Ama ulaşılır hedef verirsem ulaşamazsın. Ya bugün sana dersem, ya kardeşim ayda 10 bin lira biriktirirsen ya da 5 bin lira, senin işte 15 yıl sonra işte şu kadar paran olur. Onunla da işte bir ev alırsın. Sonra da onu satarsın, bilmem ne var. Sen buna uymak istersin, denersin. Ama sana şunu dersem, bugün mutlu olmak için Ferrari bir de işte bilmem ne yalı lazım. Onun için de 1 milyar doların olması lazım. Onu da ayda ancak her ay 1 milyon dolar biriktirerek yapabilirsin. Sen de diyeceksin ki Mert abi öyle bir şansım yok. Yok. Ne yapacaksın? Gideceksin, harcamaya başlayacaksın. Hedefler ulaşılmaz veriyorlar. Kafamıza onları zerk ediyorlar. Ama şunu demiyorlar. Ya senin bugün 500 bin liran bile varsa yarın gün patron sana bir şey dediğinde istifa edip 3-4 ay evde yatabilirsin. Bugün 1,5 milyonun varsa bir tane dükkan açabilirsin. 800 bin liran varsa şunu yapabilirsin. Demiyorlar. Göstermiyorlar. Görmek istemiyorlar. Niye? Borçlu, mutsuz toplumlara ihtiyaçları var yönetmeleri için. Çünkü o kadar çok paraları var ki adamların. Herkes akıllı olur da herkes parayı tutarsa kimi sömüreceksin? Kimi çalıştıracaksın? Kimi köle yapacaksın? Hadi söyleyin bakalım, yani şimdi çalıştığınız yerde 1 milyon borcunuz var. Aileden zamanında aldığınız tatillere, gittiğiniz yerlere, kız arkadaşınla gitmişsin çok güzel yerlere, bitirmişsin parayı. Hepsi borç kalmış, kredi kartı. 1 milyon borcun var şimdi. Çanta almışsın, ayakkabı almışsın falan filan böyle. Patron da sana çok kötü şey yapıyor. Üzülecek bir şey yapıyor. Masaya vurup nasıl gideceksin? Nasıl gideceksin? Gidemezsin. İşte sistem seni o hale getirmek istiyor. Ama 1 milyon nakitin varsa, bütün arkadaşların sana dalga geçti, 1 milyonla ne olacak abi dedikleri para varsa sende, sen diyorsun ki bir dakika kardeşim, bana bunu diyemezsin. Ben basıyorum istifayı. Sen onu diyecek olursan da zaten onu sana yapamıyorlar, biliyor musun? Diyor bir dakika diyor. Buna yapmayalım, bu gider diyor. Bunun babası zengin ya da bunun bankada parası var. Buna biraz dikkatli olmamız lazım. Evliliklerde bile böyle be arkadaşlar. Yani kadın veya erkek, iki tarafa da diyelim. Eğer o sıkıntının olduğunu hissediyorsan ve varsa kapı orada. Hadi git bakalım, nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Anne de yok, para, baba yok. Nereye gideceksin? Ben varım. Öbür türlü hadi kapı orada de bakayım. O diyor ki ben giderim kardeşim. Hadi hayatta başa, benim param var. Çok küçük de olsa var. Dolayısıyla evliliklerde olsun, insan hayatında olsun, devletler hayatında olsun, parası olan hareket edebiliyor. Özgürlük. Bunun için çok zengin olmaya, çok paraya gerek yok. Tekrar söylüyorum. Bunlar uydurma. Senin için 700 bin, önün için 1 milyon, öbür için 1,5 milyon. Bile olsa köşede. O kadar farklı. Yürüyüşün değişiyor ya. Bugün iş görüşmesine giderken hadi bakayım kredi kartı borcuyla gidin. Evinizde kira, çocuklar da evde süt bekliyor. Adam diyor ki 30 bin veririm. Ne yapalım? Hayırlısı. Öbür türlü gidiyorsun. Bankada var 1 milyonun. Bak çok para değil, 1 milyon TL'den bahsediyorum. Bir araba alınmayan para. Adam diyor ki 30 bin, 30 bine gelmem kardeşim. Gelmem ya. Para mı ya bu? Ben gelmem. 50 istiyorum. Adam hadi 45 olsun diyor. 47'de anlaşıyorsunuz. Çok güzel bir söz var arkadaşlar. People get what they negotiate for. Yani insanlar hak ettiğini alamazlar. İnsanlar müzakere ettiklerini alabilirler. Kimse kimseye kusura bakmayın ama şey yapmaz yani. Ya ben de insanım yani. Bana da gelsen desen ki en ucuz ne kadarsa o kadar sana kapatmaya çalışırım. İnsan fıtratı bu yani.
Ama çok bir potansiyelin varsa ve gideceğini görüyorsam onu vermeye çalışırsın fazla fazla. Dolayısıyla bunun yolu da pazarlık edip kendini talep edebilmek. Mesela bunu sanatçılarda da görüyorum. Mesela iş yaptığımız bazıları var. Ya bir tane şey geliyor, görüyorsunuz bazen mesela inanılmaz para kazanıyor bir tanesi öyle kazanamıyor. Neden? Çünkü bir tanesinin o kadar tuzu kuru ki. Almış hanlar, hamamlar, kiralar geliyor. Adama diyorlar işte şurada şu konser var, gelir misin? Şurada şu var. Giderim ama diyor 1 milyon diyor. Öbürü 150'ye gelirim abi diyor. Niye? Çünkü borçları çok. Aynı insan. Öbürü pazarlık edemiyor. Edemez. Öbürü ediyor. Dolayısıyla sizin fiyatınızı belirleyen, fiyattan kastım iş hayatındaki maaşınızı belirleyen şey gerçekten sizin o özgüveniniz, o pazarlık gücünüz. Onun da temeli para. Yine para arkadaşlar. Yine para. Yanlış mı? Hanginiz bugün borçluyken patrona şey diyebilirsiniz? Benim mesela en büyük avantajım oydu. Kurumsal hayatta hep iyi şirketlerde, global şirketlerde çalıştım. Hep kapasitemin üzerindeydi yani. Hani şaşırdı insanlar bu adamı nasıl alıyorlar diye. Tamam mı? Çünkü hep pazarlık ederdim. Hep transfer olurum başka yere. 3 yılda bir giderdim mesela. Niye giderdim? Çünkü köşede param vardı. O riske girerdim. Benim 100 katım zeki, 100 katı akıllı arkadaşlarım vardı. Hareket edemiyor abi adam. Oğlum gitsene. Abi nasıl gideyim ya? Ya atılırsam oradan diyor. Burada tazminatım falan da var diyor ya. Gitsene. Gidemez. Haklı. Çocuğun borcu var. Niye? Çok tatile gitmiş. Çok yemiş. Konsere gitmiş. Sezer Bey var burada arkadaşım mesela. Paso konsere gider. Devamlı. Dünyada görmediği konser yok. Çok güzel. İyi ediyorsun ama o zaman da para kalmıyor be kardeşim. O zaman da hareket edemiyorsun. Ne oluyor? Bu sefer istifa edip başka yere geçemem. Geç diyorum, geçemem diyor. Beraber iş kuracağız. Gel iş kuralım diyorum, yapamam diyor. Yapamazsın çünkü borcun var. Niye? Çok tatil yapmışsın, çok gezmişsin. Bu bir seçim arkadaşlar. Net. Acı çekmeden başarı kazanılmaz. Bu acı da yediğimiz acı yemekten kastetmiyorum. Spor için koşmak, yürümek lazım. Bunun için de biriktirmek lazım. Bunun için de o nefislerimizi frenlememiz lazım. Nefis frenlemek zor. Yani ne demek zor? İnsan gerçekten her şeyin en güzelini, en iyisini istiyor. Sınırı yok. Kapitalist sistemin bir konuda mahirdir, çok mahirdir. Sınır blok. Yani bugün bir saati 5 milyona satıyor sana yine paranı yetiştirmiyor. Evler var 250 bin lira kira ödüyorsun yetişmiyor yine adamın parası. Yani o kadar güzel bir sistem kurmuş ki adamlar. Şeytani bir sistem gibi düşünün böyle. Yani ne alırsanız alın size geçindirmeyecek sistem kurmuş adam. Bugün gerçekten bu gerçek hikaye. Bir gün masada oturuyoruz. 4-5 arkadaşız. Rakamları unutmuş olabilir ama. Şimdi bir tanesi diyor ki ya diyor hayat acayip pahalı diyor. Geçinemiyorum diyor. 350-400 bin lira alıyor çok iyi bir pozisyonda. Öbürü diyor ki oğlum sen çıldırdın mı ya diyor. Nasıl geçinemiyorsun diyor. Ben senin aldığın parayı alsam diyor. Her ay 200 bin lira biriktiririm. Oğlum nasıl geçineyim diyor. 2 tane çocuk özel okulda diyor. 1,5, 300 ödüyorum diyor. Kiram da 90 falan diyor. Ancak karının parasıyla, hanımın parasıyla geçiniyoruz diyor. Bu kadar zordayım. Öbürü de diyor ki oğlum manyak mısın ya diyor. Ben 130-140 alıyorum diyor. Var ya 250 alsam acayip geçineceğim diyor. Bir tanesi var. O da 70 alıyor. Abi siz gerçekten aklınızı kaçırmışsınız diyor ya diyor. Ben 70'le yaşıyorum 2 çocuk diyor. Ben 150 bile alsam acayip yetiştiririm diyor. Bir tane daha arkadaşımız var. O da en şeyimiz. Hani daha az para alan. 40 bin lirayla geçiniyor çocuk. Abi diyor gerçekten sizi anlamıyorum. Siz Allah yani sizin gözünüzü doyursun diyor. 40 bin lirayla ben geçinemiyorum. Çok az para ama ben 70-80 olsa diyor acayip geçinirim diyor. Hepsi insan bunların arkadaşlar. Hepsinin 2 ayağı var biliyor musunuz? Hepsinin 2 gözü var. Hepsinin 2 eli var. Ofise gelenlerde de görüyorum mesela. Biri geliyor 1 saat önce. Ben geçinemiyorum, biriktiremiyorum. Mert Bey nasıl biriktireceğim? Nasıl biriktiriyor insanlar falan. Geliriz neden? Ayda 900 falan geliyor karı koca ama yok yani bitmiyor, bitiyor. Şaka mı yapıyorsunuz siz? Sonra başka biri geliyor. Abi ben 120-130 geçinemiyorum. Biriktiremiyorum. Sonra öbürü geliyor 70. Hepsi aynı insan. Dolayısıyla işte sistemin başarısı burada kaynaklanıyor. Bizim ailedeki paranın serveti bitişi de öyledir. Yani öyle koşullar sunuyor ki sana. Bugün çok para kazanmaya başlayın. Senin o çantayı değiştirtiyor sana ya. Buna işte Diderot etkisi denir ben seminerlerden. Diderot etkisi. O çantayı değiştiriyorsun, o çantayla o ayakkabı olmaz diyorsun, ayakkabıyı değiştiriyorsun, o pantolon olmaz. Hepsini bir değiştirmeye başladığımız zaten gittin sen, gittin. Kaç bin dolarlık oldu. Sonra evi değiştiriyorsun. Sonra evi değiştirince arabayı değiştirmen lazım. O sitede herkes o araba olmaz artık eski araba. Çocuğun okulu olmaz. O okul olmaz artık orada oturuyorsunuz çünkü iyi okul olmazsınız. O okula gittin mi çocuk at istiyor. Atsız o çocuk olur mu? Bütün herkesin atı var o okulda. Şaka yapmıyorum. Gerçekten öyle okullar var ki çocukların hepsinin atı var. Senin atın olmazsa çocuk bunalıma giriyor. Ne yapacaksın? Ne yapacaksınız? Dolayısıyla ortam, çevre çok önemli. Benim hayat felsefem bazı yüksek tutmamak üzere. Bazınızı yükseltirseniz yandınız. Bunun başka argo şeyi de var da bu imkanı yok burada söylenmez. Hani bazınızı yüksek tutarsanız ama yani hani her şeyin böyle fazlasını başladınız mı? Benim dayımın benzer bir sözü vardı. Araba alma dedi. Mümkün olduğu kadar geç al dedi. Bir kez toton dedi alışırsa dedi inemezsin dedi.
Ya hayatta öyle bir şey olmaz dedim. Ben her yere yürüyorum, otobüs. Şimdi arabayı bir aldık. 20 yıldır hiçbir yere yürüyemiyorum. Kilo oldu her yer. Çünkü bir kez alışırsanız, konfora bir kez alıştınız mı arkadaşlar? Bittiniz. Bakın paranız varsa da geciktirmeye çalışın yani. O gün gerçekten yani. Çünkü mesela ben hep onu anlatırım. Komik gelecek belki ama. Mesela bir araba alacak paranız var 3 milyon değil mi? Abi o arabayı aldığınızda 2 ay sonra hiçbir şey ifade etmeyeceksin için ya. Bitecek, mutluluk kalmayacak o arabada. Ama onun yerine gidin 500'lük arabanız varsa illa istiyorsanız 1 milyonunu alın. Bir hedefiniz olsun. 2 yıl sonra da öbürünü alırsınız. Hep böyle yavaş yavaş yükselecek bir hayaliniz olsun. Çünkü bilin ki ne yaşarsanız yaşayın insan beyni şöyle çalışıyor. Bunu en iyi Oytun anlatıyor. Oytun Hoca'yı dinlersiniz. Hedoniler yani hazlar anlık bir mutluluk veriyor ve bir yere geliyor duruyor. Bugün dünyanın en güzel kadınıyla evlendiğiniz gün evlenirseniz o gün acayip mutlu olursunuz. 1 ay sonra 2 ay sonra hiçbir şey ifade etmiyor. En güzel arabayı alın. Oturunca çok mutlu oluyorsunuz. 1 ay sonra 2 ay sonra hiçbir şey ifade etmiyor. Aynı şekilde kötü şeyler için de geçerli. Allah kimseye vermesin. Çok kötü bir hastalık olduğunda da ilk önce dağılıyorsunuz. Sonra adamın kolu kopmuş. Yani ilk önce kolu kopma bunalımda. Sonra artık ona alışıyor. Hayatın şey oluyor. Ondan dolayı artık üzülmemeye başlıyor. Onu kabulleniyorsun. Mutluluk aynı. Yani ortalama bir şey var. 6 diyelim seviyesi 10 üzerinden. Çok kötü bir ölüm yaşıyorsunuz. Mutluluğunuz 1'e düşüyor. 6 ay sonra yine aynı yerdesiniz. Kolunuz kopuyor 1'e düşüyor. Tekrar aynı yerdesiniz. Ferrari alıyorsunuz 10'a çıkıyor mutluluğunuz. 6 ay sonra yine aynı yerdesiniz. Ne yaparsanız yapın aşağı yukarı aynı yere geleceksiniz. Dolayısıyla da mümkün olduğu kadar bunu yoracak parayla yapmayın. Bununla ilgili bir hikayem var kendi hayatımdan. 14 yaşındayım. Bunu hatta yıllığıma yazmışlar. Yıllıktan okumuştum. Çok hoşuma gitti. Ben unutmuşum bile. Şunu yazmış arkadaşım. Biri işte herif öyle enteresan bir herif ki bütün hayatı boyunca para biriktirdi. 14 yaşından anlatıyorum. Biriktirdi. Gitti bir akrabası öldü gitti. Swatch saat vardı o zaman. Swatch saat aldı diyor. O zaman da Swatch çok paraydı bizim için. Şimdi ben sonra notlarıma baktım. Sahiden şunu yazmışım. İşte kaç aydır biriktirdiğim parayı borsada şundan falan filan. Şimdi gidiyorum şu saati alıyorum. Çünkü ölümlü dünya. Çok yakın bir akrabamız öldü. İstediğimi yaşayacağım artık diyorum. Bak 14 yaşında. Sonra 2 hafta sonra bir not daha yazmışım. Ya ben anlamadım bu işi. Ben bunu kaç ay boyunca biriktirmiştim. Çok mutlu olacağımı zannetmiştim. Saat takınca farklı bir şey hissedeceğimi zannetmiştim. 2 hafta oldu hiçbir şey ifade etmiyor. Ben niye bunu aldım? Param boşa gitti. Vallahi bunu küçük yaşta yaşamışım. O gün bugün de bana hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Bir şey almanın hiçbir şey ifade etmiyor yani. Hani bana gerçekten o kadar böyle arkadaşlar sana şunu alalım bunu alalım. Ne olacak dedim. Mesela sürekli aynı ayakkabı giyiyorsun diye bir şey var. Şimdi 2 ayakkabım var. Spor bir tane normal ayakkabım var. Hani böyle mokasen tarzı işte ama genelde o 2 spor ayakkabıylayım işte bir yazlık bir kışlık falan. Bu kalın işte olanı ısıtıyor ayağımı. Geçen biri işte bir programda dedi ya dedi işte olur mu 2 ayakkabı dedi. Ya dedi işte bilmem ne dedi saçma değil mi dedi falan filan abi cimrilik değil mi? Abi dedim sen buraya gelirken neyle geldin? Arabayla geldim. Kaç araban var dedim. Bir tane dedi. Hep aynı arabayla mı geliyor? Evet dedim. Kaç lastiği var dedim. 4 tane. Hep aynı lastik kullanıyorsun. Evet dedim. Başka bir arkadaş da bisikletle bir yere gidiyor. O da her yere aynı bisikletle gidiyor dedim. Bu da ayakkabı abi aynı şey dedim. Aynı yere götürüyor dedim. Aynı şeyi kullanabilirsin dedim yani. Niye değiştirmek zorundasın? Arabayı her gün değiştiriyor musun? Lastiğine bu benim için ayakkabı, araba, lastik gibi bir şey yani. İşime gören bir şey yani. Yolu uzatmamı şey yapan yani kullanacağım bir şey ya. Bunun değişmesine ne gerek var? Hadi kadınlarda bir tık daha farklı. Ona bir şey demiyorum. Orada bir mahalle baskısı var. Hadi onların böyle bir dozlama o da yine abartmadan. 35 tane 40 tane de olmasın yani. Hani bir iki tane hani bir tane kotla giyeceğiniz olsun. Bir tane de etekle giyeceğiniz olsun. Tamam yeter ya. Hadi bir tane de eşofmanla pijamayla giyeceğiniz olsun. Ya 35 tane 20 tane nedir ya? Yani siyahını aldım her şeyle gidiyor ya. Arkadaşlar sınır yok ki şimdi bu işin. Saat. 10 tane saatin de olabilir. Ama onda sınır yok. Hiçbir İktisat işte biz iktisat okuduk ya. İktisatta bize en öğrettikleri şey. Hatta onu diyorum bazen. Türkiye'de bir sürü ekonomist vardır diyorum. Bir sürü YouTuber vardır. Benden hepsi çok iyidir ama diyorum bir konuda benden iyi olamazlar diyorum. Tutumluluk ve şey konusunda, iktisat konusunda. Çünkü okuduğum okul ve yaşadığım hayat onu gösterdi bana. İktisat dediğiniz şey kıt kaynakları en verimli şekilde kullanmak. Bu kadar. Kıt kaynağı. Çünkü kaynak sınırlı arkadaşlar. Dünyanın kaynağı da sınırlı, sizin kaynaklarınız da sınırlı. Sonsuz bir paranız yok. Bir de tabii şeyle de alakalı var bu. Biraz özgüvenle de alakası var. Maalesef bize toplum olarak işte Orta Doğu'ya bunu yaptılar. Bu da İngiliz haklıdır bu. Yıllar önce İngiliz Sömürgeler Bakanı bunu anlatıyor. Diyor ki adamlar o zaman Sömürgeler Bakanı diye bakan koymuşlar ya. Düşünebiliyor musunuz? Bütün o bölgeyi sömürmek için. Diyor ki bu insanları diyor biz diyor nasıl diyor hani elimizde tutacağız, şey yapacağız, yöneteceğiz diyor. Çok basit diyor. İlk önce diyor onlara diyor bir aşağılık kompleksi vereceğiz diyor. Aşağılık kompleksi kelime olarak hakaret gibi gözüküyor. Hayır bir terimdir bu yani. Aşağılık kelimesi kötü ya bizde. Hayır o anlama söylemiyorlar. Bir kompleks vereceğiz diyorlar. O kompleks şu diyor yani sen bizden değilsin. Sen Avrupalı değilsin. Sen Batılı değilsin. Sen modern değilsin. Nasıl olacaksın?
İşte bunun için markalar üretiyoruz biz sizin için diyor. Bunları kullanırsanız bizim gibi olabilirsiniz. Bir sürü marka üretiyor adamlar. Nasıl üretiyorlar? Onları da gidiyorlar bizim gibi ülkelerde ürettiriyorlar $1. Yurt dışına yol atıyorlar. Damgayı basıyorlar, geri yolluyorlar. Ya aynı mal $1 burada, oradan $100 geri geliyor. Neyse. Peki diyoruz ki biz tamam biz Avrupalı olmak istiyoruz. Bunları almak istiyoruz. Nasıl alacağız? Paramız yok. Onun da kolayı var diyor. Sana kredi kartıyla, tüketici kredileriyle her türlü imkan da veririm. Çünkü benim diyor para bankalarımda çok diyor. Harcatacak adam arıyorum diyor. Sen de çok güzel hazırsın bunları diyor. Al bakalım diyor. Harca diyor. Ya adam ilk önce bir kompleks yerleştiriyor sana. Buna oryantalizm denir mesela. Oryantalizm şudur arkadaşlar. Oryantalist bakış açısı. Batı'da ne varsa mükemmeldir. Doğu'da ne varsa lanettir. Adamın kafasına bunu işletiyorlar. Tamam mı? Dolayısıyla bunu işletiyorlar. Sonuçta sen de ondan olmak istiyorsun. Zamanında o kadar çok kafa yıkanıyor ki. Mesela çok fazla okul açmış adamlar yıllardan beri bu coğrafyalarda. Boşuna mı açıyorlar? Sana onu aşılıyorlar. Kafan yıkanmış oluyor. Hayran oluyorsun ya. Bugün Amerika ne yaparsa adam alkışlayan adam var Türkiye'de ya. Ya şaka yapmıyorum yani. Adam bomba atsa ne güzel attı be diyor. Büyük devlet diyor. Adam öldürse ne güzel öldürdü diyor. Ama haklıydı diyor. Böyle kafası yıkanmış deli gibi insanlar çoğalıyor. Çünkü o kadar çok küçük yaştan beri eğitilmiş ki bunlar. Şimdi dolayısıyla sen ne yapıyorsun? Medeni olmak için, modern olmak için, bunu Barış Manço çok güzel bir yerde söylüyor. Batılaşma, hayır batılaşma diye bir şey yok diyor. Modernleşme, çağdaşlaşma diyebilirsin ama batılaşma diye bir şey yok diyor. Barış Manço'nun o dediğinin altına imza atarım. Ama bize öyle bir şey yapıyor ki, çok affedersiniz yani Avrupa'da affedersiniz adamlar yani popolarını silmeyi bilmiyorlar ya. Çok affedersiniz öyle dolaşıyorlar ya. Makine şey yok yani, muslukları yok. Bunu bile kimse konuşmuyor ya. Normalde bu bir tane Müslüman ülkede olacak var ya. Bütün Müslümanlar pistir diye her yerde anlatırlardı yani. Bütün Avrupa öyle dolaşıyor şeyler rezil halde yani. Bir makine koyamıyorlar ya. İnadına koymuyorlar, koyabilirler. Her şeyi çözmüş Avrupa bunu bile yapmıyor biliyor musun? Çünkü Türklerden veya bu coğrafyadan çıktı diye onu bile kabul. Öyle bir egoları var adamların yani. Bir musluk takamıyorlar oraya yani. Öyle pis dolaşmayı kabul etmişler yüzlerce yıldır. İşte bu bir oryantalist bakış açısı yani her şey. Ya burada bile mesela kötü olaylar çıkıyor. Epstein deniyor mesela. Ama böyle Batı böyle falan denmez. Denmez. O unutulur. Ama aynısı Doğu'da bir şey yapılsa bütün Müslümanlar, bütün Doğu, bütün Çin, bütün böyle derler. İşte neyse bunu böyle yaptıkları için ne oluyor? Bizim insanımız da, dünyadaki bu coğrafyadaki insanlar da ne yapıyor? Avrupalı olmak istiyor. O markayı alınca olacağını zannediyor. O çünkü vermişler içine o gazı. Onu almak istiyorsun. Bunu yaptıkları için zenginler arkadaşlar. Mesela İngiltere ekonomisinde hiçbir şey yok. İngiltere'nin ayakta durması nedeni Arap sermayesidir. Gidin bakın çoğu yer Arap ve Türklerden oluşur. Bütün parayı onlar oraya yatırdılar. O sayede İngiltere ayakta duruyor. Bütün parayı adam alıyor, İngiltere evim var diyor. İngiltere apartmanım var diyor. İngiltere binalarım var diyor. Çünkü o kompleks sana verince gidiyorsun. Ya da mesela dünyanın en zengin adamlarından biri. İlk 3'te 4'te galiba. Bilmem ne Arnold diye bir adam var. İşte bu Louis Vuitton'un bilmem ne'nin hepsinin sahibi. L'Oreal'in falan unuttum şimdi bir sürü markanın sahibi bir adam var. Bütün parayı adam böyle bu insanların bu tüketim hastalığından alıyor yani. Bir gün dese ki insanlar ya ben bu $2 ayakkabıyı niye $20 alıyorum üzerinde marka yazıyor diye vazgeçse adamların hiçbir şeyleri yok aslında. Kolektif olarak bir uyansak var ya hiçbir şey yapamayacaklar. Ama işte bunu anlattırmıyorlar. Anlatanı da sesini bir şekilde kesiyorlar. Ondan sonracığıma ve ne oluyor? Böyle devam ediyor. Bizim uyanmamız lazım arkadaşlar. Uyanmamız lazım. Evet biraz soru cevap alalım. Şimdi soru sormak isteyen var mı diye soruyorum. Bravo. Hocam şimdi yatırımlarda mesela evin çok yatırım aracı olmadığını söylüyorsunuz ya. Yani onun yerine ne alabiliriz hocam? Abi Böyle şöyle. somut bir gelir olarak yani pasif gelir oluşturmak için. Şimdi Dükkan biraz riskli hocam. Onu tamam. seçmek zor. Tamam. Şimdi sorunuzun cevabı şu. Ev niye yatırım değildir diyorum. Eskiyor. Şimdi eskiyen bir şey uzun vadede çok iyi bir yatırım olmuyor. Ama evi şöyle yaparsanız yatırımdır. Kaldıraçla alırsanız, kaldıraç nedir? Krediyle aldığınızda orada bankanın parasını kullandığınız için evet bir avantaj var. Çünkü başka türlü bankadan 2 milyon kimse sana vermez 3 milyon durduk yere. Ama ev alınca verebiliyor. Öyle alırsanız, ucuz yerde krediyle alırsanız ve faiz düşükken alırsanız, ekonomik olarak da iyi bir döneme denk gelirseniz çok güzel para kazanabilirsiniz. Ama gün sonunda bir evi tuttuğunuzda 40 yıl sonra da bir evdir. İkinci ev olmaz, üçüncü ev olmaz ve eskimiş olur. Ev şöyle bir yatırımdır. Pasif gelir isteyen, yaşı ileride insanların uyguladığı bir yatırım olması lazım. Yani 25 yaşında bir adam bir ev alarak zengin olması çok zor. Yani mucize. Oradan altın madeni falan çıkması lazım altından ya da ne bileyim işte bir tane bir şey çıkması lazım yani tamam petrol fışkırması lazım. Ama şu varsa okeyim ben yani. Abi sen zamanda yapmışsın yatırımını. Altınmış, borsaymış, işte arsaymış. Senin olmuş 5 tane, 6 tane evin.
Koyarsın 6 tane evi kiraya. Alırsın 60 liradan 360 lira, finansal özgür olursun. İşte bu ama genç birinin yapabileceği bir şey değil. Daha çok yaşı yüksek birinin yapması gereken bir şey. Çünkü senin genç yaşta pasif gelire çok ihtiyacın yok. Senin genç yaşta parayı hızlı koşturacak varlıklara girmen lazım. Anlatabildim değil mi? Sen parayı hızlı koşturacaksın. Para koşacak. Bir noktadan sonra duracaksın yani. 50 yaşında, 55 yani 60 yaşında bir adama ben şunu demem. Git abi güzel bir yerde arsa al. Git iyi bir şirket hissesi al. 15 yıl sonra zengin ol. 10 yıl deli misin yani? Adam diyecek deli misin? O yaştan sonra gelecek parayı ne yapayım? Kemal Sunal filmi var ya. O kadar para gelince adam tuvalet yaptırıyor. Niye yaptırın diyor. Bu saatten sonra gelecek paranın ben içine diyor. Haklı. Ben de aynı şeydim. Annem bazen soruyor bir arsa var mı? Anne sen arsa falan artık bulaşma diyorum. Yeter. Almıştı zamanda bir şeyler yeter. Ama 25 yaşında bir adam da bana ev deyince abi dur ne evi ya diyorum. Senin arsa veya hisse. Senin o parayı çoğaltma zamanın. Anlatabildim değil mi? Sizin yaş kaç? 43. 43. Senin mesela bir 10 yıl daha biraz daha hızlı koşacak yatırımlar yapabilirsin. Sen 55-60'ta 2-3 ev alarak emekliliği düşünebilirsin bence. Senin biraz daha arsa mesela. Zor değil. Yapabilirsin. Onu yapamazsın belki borsa olur bilmem ne olur. Ama bunları kesin yapamayacağım diyorsan tabii ki yine ev yapabilirsin. Ama orada da evde de hep söylüyorum arsa payı büyük. Çünkü para arsadadır. Arsa payı büyük ev alırsın. Konumu iyi yer alırsın. Dönüşüme girecek eski ev alırsın. Bakın Bakırköy falan dönüşüyor şimdi. Gidin bakın yani. Her yer inşaat olacak. Öyle bir yer alırsın. Gücün ona yetiyordur. Avcılar öyle gücünüz azsa. Avcılarda var bu. Alın atın. Orası dönüşsün. Bir şey sahibi olursunuz. Ama sıfır ev alıp tutulmaz. Burası çünkü bu binanın olduğu yeri ben çıktığında hatırlıyorum. 170 bin liraydı. O zaman 120-130 bin dolardı. O gün o parayı altına koysaydınız bugün 1,5 milyon dolarınız vardı. Şaka yapmıyorum. Şu an bu evler bilmiyorum ne kadardır ama en fazla yine 200 bin dolar anca eder. Bak birinde 1,5 milyon dolarım var. Birinde 200 bin dolar. İşte yatırım değil demek kastım bu. Bu buranın oturduğun yeri biliyorum. Yani ilk burada yani gidip gelenlerdenim ben buraya inşaat sırasında. Ben meraklıyım bu işlere ya. O zaman maaş çalışırdım. Ha şunu söyleyeceğim. Gençken arkadaşlar mutlaka hata yapın. Deneyin ya. Korkmayın. Özellikle memur aileden gelenler, babası memur olanlar falan çok korkuyor haklı olarak. Çünkü yine diyorum etrafındaki 5 kişinin ortalamasısınız. Düşünsene bütün hayatın şöyle geçmiş. O kandırılmış, o dolandırılmış, o batmış, o bilmem ne. Çok şükür maaşımız var, çok şükür maaşımız var. Şimdi böyle büyürseniz kötüleri duyuyorsunuz ya haklı olarak korkak yetişiyorsunuz. Suç değil. Biz de mesela hep onu görüyoruz. En çok para kazananlar mesela görece olarak en az eğitimli olan insanlar oluyor. Çünkü eğitim düzeyi arttıkça hep onu diyorum. Dunning-Kruger eğrisi diye bir eğri var. Eğitim düzeyi arttıkça yatırım kapasiteniz düşüyor. Ya adama gösteriyorsun. Diyorum ya işte. Bir tanesi de bu arkadaşımın kardeşi gibiler. Ya adama gösteriyorsun şöyle var. Adam öyle bir analiz yapıyor ki global bir şirkette çalışıyor. Bu kafada zehir. Ya FED tutanaklarını okudum. Amerika'nın şuyunu okudum. Şuna baktım, buna baktım. Savaş geliyor, dünya batıyor bilmem ne hiçbir şey olmaz. Alamıyorum, bekliyor. Var onu da satıyor. Allah cezanı verecek. Şaka tabii bunlar. Espri diye konuşuyoruz. Abi bir şey daha ekleyebilir miyim? Şimdi bir 20-25 yıl içinde nüfus düşümünden Evet. dolayı evlerde değer kaybedeceğini öngörüyoruz. Ne zaman çıkaralım elimizden bu evleri? Sana soru. Bugün Türkiye'deki en büyük finansal cahillik işte. Bugün nüfus dursa herkesin tüplerini bağlattık. Çocuk mucuk yapmıyoruz. Seneye ev fiyatları çöker mi? Çökmez. Ondan sonraki seneye çöker mi? Çökmez. Ondan sonraki seneye çöker Çökmez. mi? Ne zaman biliyor musun? 25 yıl sonra. İşte 25 yıl sonra 25 yıl sonra düşüneceksin onu. Şimdi bu çok erken bunu düşünmen için. 25 yıl sonra bakacağız. 25 yıl sonra belki Türkiye inanılmaz başka ülkeden göç alacak. Belki başka şeyler olacak. Belki 25 yıl sonra sen çok zengin olacaksın. Hepsini satacaksın. Onu o zaman düşüneceksin. Ama daha 25 yıl önceden olmamış bir olay için mesela adam diyor ki ev fiyatları çökecek. Cem Yılmaz esprisi gibi. Ev fiyatları çökecek. Nereden biliyorsun? Çünkü nüfus düşüyor. Kardeşim nüfus düşüyor da var olan nüfus ne olacak? Bu gençler ne olacak? Bu gençler ne yapsın? Evsiz mi kalsın? Dolayısıyla istatistik okumayı da bilmiyoruz. Dolayısıyla o Dunning-Kruger eğrisinden söylüyorum. Mesela en iyi yatırım yapanlar görece olarak ailesi ticaret yapmış. Köyden kente yakın zamanda göç etmiş. Daha ticari düşünebilen. Okulu az okumuş. Okulun zehrinden az almış. Ben okumuş bir adamım. Okulun zehri bana 18 yıl kaybettirdi yani. Okumak kötü değildir ama okuduğum için zaten yapamadım 18 yıl hiçbir şey yani. Tamam. Gireyim bir yerde kafayı sokayım dedim işe yani. Bakın okumayın demiyorum. Okuyun ama bunu da bilin. Her şeyin yan etkisi var arkadaşlar. O bütün eğitim sistemi size daha çok maaşlı sisteme entegre etmek üzere kurulmuştur. İyi köleler yetiştirmek için kurulmuştur. Bu arada okumayın demiyorum tekrar söylüyorum. Onu okuyacaksınız ama onu bileceksiniz. Onun yanında da mutlaka alaylı olarak da çalışacaksınız ki aradaki farkı görmelisiniz.
Sadece okursanız dışarıda iş yaparken çok korkarsınız. Yatırım yaparken çok korkarsınız. Bak yine çünkü etrafındaki 5 kişinin ortalaması. 5 tane profesörle oturuyorsun. Hepsi ülke batıyor, dünya batıyor, bilmem ne diye konuşuyor. Hiçbiri yatırım yapmamış. Türkiye deprem ülkesi. Zaten depremde bir şey yapılmaz. İşte senin dediğin gibi bir de konuşanlar var. Nüfus azalıyor, ev fiyatları çökecek. Ya bunları görürsen bir şey yapamazsın. Ama orada görüyorsun abimi. Örnek veriyorum. Ortaokul terk, lise mezunu. Manavı, kabzımanı var. 80 daire, 45 fabrika, 3 bilmem ne. Hala alıyor. Abi ne yapıyorsun sen? Ya batarsan? Yok be abi diyor. Ne olacak? Biz yıllardan beri bunu yapıyoruz. Şimdi onu görünce yapasın geliyor. Sen de 5 tane sen olursa ben hiçbir şey alamam. Yani kötü anlama söylemiyorum. Hani bunu konuşan 5 kişi yanında oturursa ben bir daha bir şey alamam abi. Ama mutlaka bu tip insanları da göreceksin ki bunlar ne yapıyor? Ben hep ona bakıyorum. Bu adam ne yapmış ya? Alıyor. Hiç de bir şey olmuyor vallahi. Yıllardan beri tamam. Öbürüne soruyorsun. Abi böyle bilmem ne şöyle böyle falan. Dolayısıyla eğitim, o zaman mesela hep söylüyorum yani ben iyi bir yatırım yapmak istiyorsanız mutlaka o işte başarılı olmuş insanları gözlemleyin. Mesela Warren Buffett söylüyor bunu. Hiç dünyada çok iyi ekonomist, çok iyi eğitimli bir akademisyen, profesör gördünüz mü? Parasal işlerde, borsalarda falan başarılı olmuş. O yok diyor, olamaz diyor. En zekisi Keynes'ti diyor, bir de Newton'du. İkisi de battı diyor. Yani dünyanın tarihinin en zeki adamları bunlar. Battı diyor. Ama bizim bir tane borsacı dede vardı mesela, esprili. Adam yaptı yani, yapıyordu yani diyor. Öldü Gerçekten. galiba. Onun gibi öldü Allah rahmet eylesin. Öyle çok insan var. Gerçekten etrafımızda borsacı dedeler var. Adam alıyor atıyor ne olduğunu bilmiyor. Toprak almış atmış, altın almış atmış, hisse almış atmış. Yani aslında Gary Lineker'in çok güzel bir sözü var. Futbol çok basit bir oyundur. Yeter ki basit oynayın. Aslında yatırım işi çok basit bir şeydir arkadaşlar. Yeter ki basit oynayın. Zorlaştırırsanız olmaz bu iş. Yani onun o grafiğine bakayım. Alttan alayım, üstten çıkayım. İşte evin orasına bakayım, burasına bakayım. Abi yok basit ya. Basit. Ucuzsa, iyiyse, gelişme potansiyeli varsa al geç. Bakın en kötü karar kararsızdan iyidir. Bugün en büyük hatayı yapsanız da yine para kazanıyorsunuz. Öbüründe olmuyor para. Öyle de çok örnek var. Mesela armudun sapı, üzümün çöpü diye almayan bir arkadaşım vardı. Yıllar önce hem de buralarda iş yeri olan bir arkadaşım. Sakarya'da bir yer geldi. Ferizli'de. 50 bin lira. Kız da böyle hayatta yatırım yapmayan hep böyle çanta manta tarzı bir tip. Benim zorumda bir tane çanta almadı da şu çanta parasına şunu al dedim. Tamam mı? İyi alacağım dedi. Alacak 50 bin liraya. Aradı beni sonra. İşte o da eğitimli, kaliteli falan filan böyle. Nişantaşı, Bebek, Etiler. Oralarda zaten. Ya şimdi ben baktım da bir arkadaşıma da sordum da orası gelişmezmiş dedi. Şöyle dedi, böyle dedi, şöyle dedi. Kızım dedi 50 bin lira. Sen bu parayı yiyeceksin. Bu paraya başka bir şey de alamayacaksın. Etiler de alabileceğiz mi Hasan? Alamayacağız. Bebek de alabileceğim mi? Alamayacağız. Ya bir tek şansın bu. Bunu al. Sevdiğimden söylüyorum. Yoksa kimseye böyle ısrar da etmem ya. En azından bir şeyin olur. Ha çok bir şeyim mi olur, az bir şey mi onu Allah bilir, Rabbim bilir. Kader gayete aşık arkadaşlar. Gerçekten ben de bilmiyorum. Ondan sonra 2 arkadaşım uyuma yetti. En sonunda delirdim ben. Alma dedim. Aldırmadım. Sinirlendim çocuktan. O dayanamam yani. Yıllar geçti. İşte karşılaştık falan filan. Gerçekten orası şu an 4 milyon oldu. 4 milyonum var ne yapacaksın dedim. Tamam bak nerede 4 milyonum var dedi. Kızım dedim o zaman 50 bin liraya burayı almadın ya dedim. Onu başka yere koymuşsundur. Burası 4 olduysa seninkiler de 4 olmuştur. Yok vallahi hiçbir şeyim yok. Gitti o parayı sonra harcadım dedi. Sıfır ya. Sıfır. Yani en kötü 50 bin 250 olsun ya. 300 olsun, 400 olsun, 500 olsun bir şey olacaktı. Şunu unutmayın yani bir yere bağlayamıyorsanız mutlaka bir yere bağlayın. Tekrar söylüyorum. Bir yere bağlayamayanlar bir yere bağlasınlar. Abi benim bir sistemim var. Doğru mu yanlış mı teyit almak istiyorum senden. Yine ev alıp kiraya verip kirasıyla BES'te ödemeler yapıyorum böyle. Güzel. Yani bu şekilde bir sistem Güzel. koydum. Güzel. BES'te de para bayağı birikiyor. Sayende teknik analiz falan öğrendik. Güzel. işte. Orada hisse veya altın da yaparsan güzel. %50 altın, %50 hisse yaptım. Güzel Zaten abi. borsa Gayet gideceğini güzel. O görüyoruz. sonra çoğalma yine çeker. Yine bir tane daha bir Yani şey o alırsın. kiraları yiyemiyorum abi. Tamam. Güzel. Eşimle ikimiz de BES yapıyorum. Çok güzel. Onu da sonra birikince yine bir şey alırsın. ondan. Aynen öyle abi. Tamam. Çok güzel. Sistem güzel değil mi? Güzel. Tamam. Güzel. Teşekkür ederim. Evet. Belki stüdyodaki en genç kişi olabilirim arkadaşım. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. Helal olsun. Senin Bese fakir başladım. kalma şansın yok yani. Trafik kazası bilmem ne falan olmadığı sürece sen izleyenler bu çocukla 5-10 yıl sonrası için beşik kertmesi yapabilirsiniz yani. Bu zengin olacak. Babamla zaten sizin kafada olduğunuz için, sizi tanımadan önce babamla olduğum için yani sizi tanıyınca çok bir şey olmadım. İşte bu çok önemli. İşte zaten hep biliyorum bak etrafındaki 5 kişi. Evet. Babadan bunu görmüşsün ya zaten yadırgamıyorsun. Babama kızıyorduk lan ama bu adam da doğru diyor. Demek ki hayat böyle demeye başlıyorsun. Tamam doğru. Babam 13 yıl olmuş BES'le başlayalı. Yani belki 50-100 lira yatırıyordu. Şimdi tabii miktarlar yükseldi. Ben de şu an 10 bin lirayla başladım. Size ilk belki hatırlarsınız. Bir ay oldu. 10 bin lirayla başladım. O paraya da şey gibi hani dediniz ya şu kadar yıl sigara içen bir insan şu kadar para verir. Onda sanki her gün sanki içtim gibisinden. Bravo. Hani Üsküdar'da bir cami var belki bir sanki Sanki yedim, diyor. sanki Evet. yedim kumbarası gibi. Bravo. Onun gibi
Onunla babamdan öğrendim. Çok güzel. O şekilde şu an öyle gidiyor yani. Beste şunu soracağım. Bazıları şey diyor hani daha yaşın genç olduğu için ilk 10 sene riskli fonlara yatırman gerektiğini söylüyor ama. Doğru diyor. Yani ilk 10 yıla riski Arkadaşlar yani en maksimum getirmem lazım. emekli olmadan önceki 5 yıla kadar maksimum riskli olanlara girin ki hızlı gitsin. Çünkü çekmeyeceğim parayı. Ama son 5 yıla gelirsen yani 56'dan 51'e geldin orada biraz düşürürsün riski. Çünkü niye? Borsalar veya altınlar falan filan böyle hızlı giderler ama arada düşüşler yaparlar. Tam sen düşünsene şimdi 55'te çok riskli bir fona girdin. 2 milyon liran var ya da 2 milyon doların var. Bir krize yakalandın 1 milyona düştü. Çektiğinde bunalıma girersin. Ama şu an düşse de bunalıma girecek bir durum yok. Zaten senin daha 5-10 yıl en az 20 yılın var. O devamlı çıkacak sonra yine. Anlatabildim mi? 36 yılım var aslında. Ha, 36'ya kalmazsın sen canım. Sen 20'de 40'ta 45'te bırakırsın ya. Ama keşke kendi üzerine yapmasaydın. Anneme yaptım şimdi. Bravo. Annem şimdi 46 yaşında, Tamam. 56 Senin yaşında. aslında 10 yıl sonra %100'ünü alacaksın neredeyse. Onu %5. yapacağım, bir de kendiminki ayrı. Tamam süper. Mümkün olduğu kadar annene aktarmaya çalışalım. Tamam. Evet. Hocam kitabınızı okurken sürekli genç yaşınızda size mentörlük eden isimlerle karşılaşmışsınız. Müslim, gayrimüslim. Bu isimlerle karşılaşmanız nasıl oldu? Biz kendimize böyle isimler nasıl bulabiliriz? Onu soracaktım. Çok teşekkürler. Ya ben şöyle bir şey düşündüm. Ben işi doğru yapanları izlemeyi seviyorum, tamam mı? Şimdi doğru kim yapıyor dedim. Tamam mı, küçük yaşta. Bunu dayım söylemişti zaten bana. Dayım ticaret yaparken kendi batıyor zaten o yüzden. Dedi ben dedi hep bizimkilerle diyor hani Türk'e takılıyoruz dedi ama dedi bu işi dedi burada dedi yapanlar gayrimüslimler ve onlarda da belli bir grup. Şimdi isimlerini yine söylemeyelim ama anlıyorsunuz yani. Dünyayı bu para işlerini iyi bilenler, tamam mı? Git dedi onların yanında dur dedi. En çok onlardan öğrenirsin dedi. Çünkü niye? Biz Osmanlı'da tarımda çalışmışız, askerlik yapmışız. Bunu Vehbi Koç da anlatıyor. Vehbi Koç diyor ki, aynı şeyi Vehbi Koç yapmış bu arada. Yine bak bir yerden buluyorum da teyit ediyorum zaten. Yani tek benim görüşüm değil. Vehbi Koç diyor ki, başarı hikayesinde, mutlaka okuyun Vehbi Koç'un hayat hikayesinde inanılmaz dersler var. Adam diyor ki biz diyor Osmanlı'da diyor şeydik diyor işte tarımda çalıştık diyor, işte işçi olduk diyor vesaire bilmem ne oldu. Biz parayla ticarette ilgilenmedik diyor. Sistem olarak asker olmuşlar. Ama bu gayrimüslimler diyor hep ticaretle ilgilendikleri için diyor çok iyi biliyorlar diyor. Dolayısıyla ben de diyor başarılı olmak istiyorsam diyor bunların en iyisini aldım diyor. Kendime çalıştırdım diyor. Yani işi eline vermek. Peygamberimizin aslında hadisi gibi doğrusu olan bu. Hep işi eline vereceksin. Şimdi aslında hep matematik aynı. Şimdi ben de orada baktım. Dayım da öyle deyince baktım bunlar yıllardan beri bu işi yapıyorlar. 200 yıldır yapmış, 150 yıldır yapmış, 800 yıldır yapmadı ama hep eskiden beri bu işi. Dolayısıyla gittim onların yanına dayımın da şeyiyle. Biraz şansım oldu. Allah yardım etti. Ama ondan sonraki hayatımda hep bunu yaptım. Yani benim hayat felsefem şu. Burada çok yanlış anlamayın. Hani anlaşılsın diye. 5 tane Afet gibi kız olsun. 5 tane Afet gibi yakışıklı erkek olsun. 5 tane zengin ya da ne bileyim işte alemci takılan iş olsun. Bir tane de burada yaşlı, işinde çok başarılı bir adam olsun. Ben bütün gün onun yanında oturuyorum mesela. Anladın mı? Ya onu bulabilirsiniz. Her yerde çıkıyor karşınıza. Gidiyorum onu ne yapıyor? Gerçekten soruyor ne yapıyorsun? Bazısı cevap veriyor, bazısı kovuyor, bazısı da dinliyor. Abi sen ne yapıyorsun? Anlamaya çalışıyorum. Ya benim bütün hayat felsefem çünkü basit olacaksınız. Yani basit ya bu adamlar ne yapmış abi? Gördüğüm yerde bir sürü insan hatta böyle yani. Hani gördüğüm yerde yapışıyorum küçükten beri. Dolayısıyla orada onlara sonra başlasana. Dolayısıyla sizin de yapmanız gereken mutlaka ve mutlaka aile hayatınızda vardır. Uzak akrabalarınızda vardır, çevrenizde vardır, iş hayatınızda vardır. Ya bu adam ne yapıyor ya? Ne yiyor, ne içiyor, nasıl yaşıyor, davranış kalıbı nedir, nerede oturuyor? Bir gözlem yapacaksın. Varsa vaktin soracaksın. Zaten orada bütün kapılar açılıyor. Çünkü zaten onların bilgisinin zekatı bile senin hayatını değiştirir. Gerçek söylüyorum yani adamın bir tane cümlesi senin hayatını değiştirecek ya. Sen hayat boyu diyeceksin ki ben şunu yapayım. Adam sana diyecek ki ya şunu yapılmaz bunu yap. Bitti. Dolayısıyla o benim öyle bir şansım oldu. İşte o şanstı yani hayatımda işte. Yani iyi bir aile demeyelim de böyle ekonomik olarak durumu iyi ailede doğmanın öyle bir avantajı oluyor hani. Benim zaten en büyük hani bu şansım o hep söylüyorum. Ne kadar batsak iflas etsek de bir sürü şeyimiz gitse de zenginlerin batışı bile böyle bir fayda sağlayabiliyor. Çünkü ne battık ama yine çevremizdekiler zengindi. Adamlara soruyorsun battık abi diyorum ama adam en azından git şunu yap diyor bunu yap diyor. Konuşmalarını duyuyorsun. Şimdi ben fakir olarak batmış olsaydık biz bir şey konuşulan bir şey duymayacaktım. Ne konuşacaktım? İşte altılı ganyan bilmem ne veya ne bileyim işte başka bir şey. Yani hani normal şeyle konular konuşulacaktı. Şimdi hayat pahalılığı konuşulacaktı değil mi? Ekmek konuşulacaktı, su konuşulacaktı ama onların bilmem nesi o onun şunu yapmış, o bunu yapmış falan filan öyle bir avantajı oldu. Dolayısıyla mutlaka ailenizde, çevrenizde, arkadaş grubunuzda hiçbir şey yoksa artık teknoloji var arkadaşlar ya. Gidin bakın yani. Arada ben paylaşıyorum. Benim paylaşımlarımdan da göreceksiniz. Yani zenginlerin deli davranışları var abi. Israrla aynı şeyleri görüyorsunuz zaten. Yani göreceksiniz diyeceksiniz ki bu bunu yapmış. Bu bunu yapmış. Bu da bunu yapmış.
Araştıracaksın. Merak ettiğin biri varsa o nerede okumuş, ne yapmış, kaçıncı sınıfta bırakmış, kaçıncı sınıfta okumuş, nereye yatırım yapmış. Her şeyi görüyorsunuz. İnternet aslında çok büyük bir avantaj. Ulaşamayacağınız herkese ulaşabilirsiniz. Arada yazarsınız denk gelir. 100 tane kişiye atarsın mesaj, kimse cevap vermez. Bir tane sana cevap verir. Tanışırsın, başka bir şey öğrenirsin. Amaç iyi bir kopyacı olmak. Bu kadar. Çin niye bu kadar başarılı? Kopyaladığı için başarılı arkadaşlar. Yani ben her şeyi sıfırdan yapacak kadar zeki biri değilim. Her şeyi yeniden yapacak kadar, yaratacak kadar yaratıcı bir zekam yok. Ben Facebook'u kuramam, Amazon'u kuramam, Apple'ı kuramam. Hiçbir şey yapamam. Ama bunları yapmış adamların ne yaptığını bilip uygulayabilirim. Bu kadar basit. Hocam öncelikle merhabalar. İki şey söylemek istiyorum. Ben yıllardır sizin hayat felsefenizi uyguluyorum ve askerdeyken de şimdi de hiç kimseye muhtaç değilim çok Süpersin. şükür. Yani örnek diye söylüyorum. Firmalar geliyor asgari ücretin bir tık üstü. Çoğu firma bunu veriyor hocam. Ama ben mesela tercih yapabiliyorum. Yani ben niye sizin firmanızı tercih edeyim? Niye 6 gün çalışayım Bravo. gibisinden. Yani sizin dediğiniz gibi hisse senetleri yani geçen paylaşmıştın Aselsan, Tüpraş. Türkiye'nin dev hisselerine vesaire yatırım yapıyorum. Ki çok kazançlı da oldu benim için. Hocam geçen bir konferansa gittim. Konferansta ünlü bir iş adamı, isim vermek istemiyorum, şöyle bir şey söylemişti. Örnek diye söylüyorum, otonoma gittiler. 1100 kişiden 800 kişiye düşürmüşler. Bir de fabrikalarını Cezayir'e kuruyorlar. Yani bu Türk gencine, Türk insanına haksızlık değil mi? Yani şunu demek istiyorum. Yani niye işçilik ucuz diye Cezayir'e gidiyorsunuz? Niye işçilerinizi çıkartıyorsunuz? Ve niye bunu gururla anlatıyorsunuz? Çok güzel. Peki buna cevap vereyim. Kesinlikle haksızlık ama insanoğlu iyi bir canlı değil. Sen çok çirkin diye ya da çok çirkin olan ya da çok kafası az çalışan bir kızı nasıl seçmiyorsan menfaatini düşünüyorsun. Nasıl sen çok ucuz bir yerde çalışmak istemiyorsan, niye çalışayım burada diyorsan, kendini düşünüyorsan, patronlar da kendini düşünüyor. Doğru mu? Vicdani olarak yanlış ama insanoğlu bu. Dolayısıyla bizim bu sistemlerdeki bu açıkları toparlamamız lazım. Yani eğer insanların vicdanına kalırsak yandık. Dolayısıyla patronlar da bakıyor. Ben niye kar edemeyeceğim işe gireyim diyor. Niye zarar edeceğim bir şey diyeceğim diyor. Dolayısıyla maalesef ülke için kötü ama böyle bir gerçek var. Dünyada hep bu var. Yani dünyada bakın kullandığınız bütün ürünler zaten uzak doğuda üretiliyor neredeyse. Yani Amerika aptal mı? iPhone'un bir şeyin içinde ürettiriyor. Öbürünü Bangladeş'te ürettiriyor. Böyle bir dünyadayız maalesef. Hocam Vehbi Koç'tan örnek vermiştiniz. Vehbi Koç da dediğiniz gibi cimrili, yani biraz tutumluydu. Ama ülkesine geldiği vakit örnek diye söylüyorum en iyi kütüphanelere, en iyi üniversitelere vesaire yaptırıyordu. Türk gencine destek oluyordu. Biz de ahlaki olarak biraz kayboluyor olabilir miyiz? Bizde şey var arkadaşlar. İyi şirketleri ayıramama özelliğimiz var. İyi şirkette kötü şirketi ayıramama özelliğimiz var. Biz duygusal bir toplumuz. Baktığın zaman işte iyi şirketler iyi temettü verir. İyi korur şeylerini. Geçmişte baktığınızda mesela o grubun şeyleri iyi genelde temettü veriyor. Şimdi doğruya doğru. Biz onu ayıramıyoruz yani ama onu almak yerine gidiyoruz yanlış hisseleri alıyoruz. İyi temettü vermeyen şirketleri alıyoruz. Sonra da zarar ediyoruz. Dolayısıyla yatırım yaparken isimlere bakmayacağız. İsmi odur, ismi budur. Abi adam istikrarlı şey yapıyor mu? Çalışanını koruyor mu? Bilmem ne mi? Ona bakmamız lazım. Bunu yapan zaten kazanır. Bizim de bunu yapmamız lazım. Bunu nasıl anlayabiliriz? Çok basit. Çok basit. Büyük yatırım fonları var. O yatırım fonlarının içindeki şirketlere bakın. Oradan anlayacaksınız zaten. Adamlar en büyükleri koyuyorlar içine. Norveç Varlık Fonu. Yani gidip Norveç Varlık Fonu bu dediği şirketlerin çoğunu alıyor. Benim çevremde bu şirketleri tutan yok. Tutan yok ya. Bizimkiler acayip şirketleri alıyor yani. Biz sürpriz atı bulmayı seviyoruz. At yarışı terimidir bu böyle. Normal garanti atı kimse sevmiyor. Bu garanti zaten diyor. Hep sürpriz. Yani sürpriz de hayatta hep olmuyor işte. Sürpriz gelmezse ne yapacaksınız? Dolayısıyla böyle bir gerçek var yani. Evet. Çok teşekkür. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım güzel geçmiştir. Buraya kadar geldiniz. Benim tek hayalim işte bunların insanlara anlatıldığı, gençlerin daha umutlandığı bir toplumda yaşayabilmek. Çünkü hayat gerçekten zor ve daha da zor olacak. Hiçbir zaman daha iyi olmayacak. Tarihte hiç daha iyi olmamış. Tarihin hiçbir döneminde daha iyi olmamış arkadaşlar. Bunu bilin yani. Üzülerek söylüyorum. Bizim sadece kendimizin tedbir alarak bazı şeyleri şey yapmamız lazım. Ama çok da zor değil, görüyorsunuz insanlar yapıyorlar. Evet. Teşekkürler. Hocam teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.